Om jñānatimirandasya jñānanjanashraka chakshuram viddhamina tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya-manavishtam stharadanyena budhaye swayam rupakavanyam dadati svapadantikam vanchakalpatarabhasya kripasindrayavicha patitanam-pavanayo vaishnavyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gavachandra Radhikari Krishna So Hare Krishna dear devotees, welcome to the third day of our seminar entitled Full Surrender, Promise Inquiry and Service, the three qualifications for receiving knowledge and bhakti. Hare Krishna sevgili adananlar, tamamıyla teslimiyet, praṇipātena, samimi bir şekilde sorgulama, paripraśnena ve alçak gönüllü hizmet, spiral bilgi edinmek ve bhakti için gerekli olan 3 nitelik başlıklı seminerimizin 3. gününe hoş geldiniz. And as you remember, yesterday we talked about the first condition for receiving knowledge and bhakti according to the affirmation that Krishna is making in the 4th chapter of Bhagavad Gita. Ve dün hatırlarsanız, spiral bilgiyi edinmenin ve bhaktinin için gerekli özelliklerden ilk üzerine konuştuk ve bunu da Eşanlamlılar Krishna'nın 4. bölümünde anlattığı kıta üzerinden ilerleyecektik. And we spoke about praṇipātena, about surrender to the spiritual master. Ve biz praṇipātena üzerine konuştuk, yani manevi öğretmene tam teslimiyet üzerine. And that state of mind, praṇipātena, is or surrender is expressed through bowing down, through obeisances, through pranama mantras. Ve bu praṇipātena, yani manevi öğretmene gösteren tam teslimiyet aslında eğilerek, onun önünde eğilerek bizim hürmetlerimizi sunmamızla ve pranama mantrayı söylememizle ifade ediliyor. And this attitude works like a key which unlocks the senior devotees of the spiritual master's hearts and where they are preserving the wisdom. Ve manevi öğretmeni ve bizle ilerlemiş olan adananların kalplerinde bilgeliği sakladığı kapının aslında anahtarını açan tavır bu. I remember how Srila Maharaj often was saying some years before that Krishna consciousness is not only about us developing faith in Krishna. Ve Srila birkaç yıl önce şöyle demişti. Spiritüel hayat aslında sadece bizim Krishna'ya inanç geliştirmemizle ilgili değildir. Not about only us developing faith in the spiritual master or in the senior devotees. Bu da sadece bizim manevi öğretmeni ya da ilerlemiş adananlara inanç geliştirmemizle ilgili de değildir. It's also about senior devotees and Lord Krishna and the spiritual master developing faith in us. Bu aynı zamanda ilerlemiş adananların ya Krishna'nın manevi öğretmenin bize inanç geliştirmesidir. And there are qualities which stimulates faith and trust in us. Ve bize duydukları güveni ve inancı geliştiren, ilerleten bazı özelliklerimiz vardır. And there are moods, attitudes which stimulates the desire to guide some junior devotee and to help him or her. Ve bizden genç bir adanana rehberlik etmemiz için ve onu yönlendirmemiz için bazı özellikleri vardır onun. And to share transcendental knowledge. Ve aynı zamanda transcendental bilgiyi paylaşmak içindir. And in this regard there is a very nice story. Ve bu bağlamda çok güzel bir hikaye var. I'm not sure that the story is included in Ramayana. Emin değilim bu hikayenin Ramaya'da geçip geçmediğinden. But sometimes Srila Prabhupada was calling this kind of stories, they are falling in the category of aitihya. Ama Srila Prabhupada bu tür hikayelerin aitiha kategorisine ait olduğunu söylüyor. Aitihya means people are telling on the basis of some shastras, on the basis of the conclusions of some shastras. Aitika demek yani bunların şastraların sonucuna bağlı olarak veya ona dayanarak anlatan hikayeler olması. It's a kind of like popular stories. Yani bunlar biraz popüler hikayeler gibidirler. So the story says like that once on the
battlefield of Lanka after Lord Ramachandra shot the final fatal arrow into the chest of Ravana. Bu da aslında Lanka savaş meydanında geçiyor bu hikaye. Ve Ramachandra da Ravana'nın kalbine en son ölümcül dokunuşu yaptıktan sonra Ravana fell. Ravana yere düşmüştü. And we see here the exact moment when Lord Ramachandra killed Ravana. Ve burada da tam olarak Ramachandra'nın Ravana'yı öldürdüğü anı görüyoruz. But Ravana did not die immediately. Ama Ravana hemen orada hayatını kaybetmemişti. He lived for some time. Bir süre daha yaşamaya devam etti. And then Lord Ramachandra told his brother Lakshman. Ve sonra Ramachandra kardeşi Lakshman'dan şöyle dedi. He said, go to Ravana quickly before he dies and request him to share whatever knowledge he can share with you. Dedi ki kardeşine hemen git Ravana'nın yanına ve onun paylaşabileceği bilgi varsa paylaşmasını ondan rica et. He may be a demon, O bir iblis olabilir. but still he is a great scholar. Ama yine de o çok büyük bir alimdir. So the obedient Lakshman, he rushed across the battlefield and he went to the place where Ravana was lying. Lakshman da hemen savaş meydanını geçerek Ravana'nın yerde yatmakta olduğu yere ulaştı. So he came to Ravana and he whispered in the ears. O Ravana'nın yanına geldi ve kulaklarına şöyle fısıldadı. And he said, O Demon King, please do not let your knowledge die with you. Dedi ki ey iblis kral, bilginin seninle ölmesine izin verme. Share it with us and in this way wash your sins. Bizimle paylaş ve bu şekilde günahlarından arın. And the response of Ravana was that he just turned his head away. I mean, he had 10 heads, but seems to be he turned all of them away from Lakshman. Ve Ravana'nın buna cevabı da başını çevirmek oldu. Onun 10 tane başı var ve bir şekilde 10 tane başını da çevirdi. And Lakshman was frustrated that Ravana is not cooperating, and he went to Lord Ramachandra and said, Lakshman da Ravana'nın işbirliği yapmamasından dolayı kızmıştı ve Ramachandra'nın yanına gitti ve şöyle dedi. Ravana is arrogant as he always is, so he was too proud to share anything, so I could not attain any success there, Lord. Dedi ki Ravana her zamanki gibi çok kibirli ve hiçbir şey paylaşmak istemedi. Ondan hiçbir şey edinemedi. And Rama then asked Lakshman softly, Sonra Ramachandra Lakshman'a yumuşak bir şekilde şunu sordu. please tell me, where did you sit while asking Ravana for knowledge? Lütfen bana Ravana'dan bilgi isterken nereye oturduğunu söyleyebilir misin? And Lakshman replied that I sat at his head in order for him to hear me, what I'm saying. Lakshman da dedi ki başının yanına oturdum, söylediklerini duyabilmesi için. So Lord Rama then smiled, he placed his palm on the ground and walked to the place where Ravana was lying. Rama da gülümsedi ve oku ve yayını yere bırakarak Ravana'nın yatmakta olduğu yere doğru gitti. Lakshman and other soldiers, they were astonished to see that Lord Ramachandra is going to talk with Ravana. Hem Lakshman hem de tüm askerler Ramachandra'nın Ravana'yla konuşmaya gittiğini gördüklerinde şaşkınlığa uğramışlardı. So Lord Ramachandra, he came, his palms joined, and with extreme humility he addressed Ravana. Ramachandra ellerini göğsünün önünde birleştirerek ve büyük bir saygıyla Ravana'ya seslendi. And he said that, "Oh Lord of Lanka, you abducted my wife, you made a terrible offense and crime, and now you were punished for that." Ey Lanka'nın lordu, Lanka'nın Rabbi, sen benim eşimi kaçırdın ve bununla büyük bir kabahat işledin ve bunun için de cezalandırıldın. But you are not my enemy anymore. Ama artık sen benim düşmanım değilsin. Therefore I humbly bow down to you and I humbly request you, please share whatever wisdom you have. O yüzden de alçak gönüllü bir şekilde senin önünde eğiliyorum ve sahip olduğum bilgiyi benimle paylaşmanı istiyorum. And you are a Brahmana and you understand the value of knowledge, that this knowledge can be lost. Ve sen bir Brahmanasın ve bilginin değerini bilirsin. Bu bilgi kaybolup gidebilir. So Lord Ramachandra appealed to that, let's say, a small but yet a good side in the character of Ravana. Ramachandra, Ravana'nın karakterindeki çok ufak olan ama iyi bir noktaya ulaşmıştı. So to Lakshman's surprise, Ravana opened his eyes, he turned his head towards Lord Ramachandra.
Lakşman şaşkınlık içindeydi ama Rava gözlerini açtı ve Ramachandran'a doğru döndü. And then he said, if I only had more time to teach you and to treat you as my student, not as my enemy. Keşke daha çok zamanım olsaydı ve sana öğrencim olarak yaklaşabilseydim, düşmanım olarak değil. So don't feed brahmanas, give them the possibility to learn and to teach, and they're in ecstasy. Yani brahmanaları beslemeyin, onlara öğrenme ve öğretmek için şans verin, onlar bundan çok mutluluk duyacaklardır. And Ravana appreciated that you, in comparison with your brother, you stood at my feet, not at my head. Ve Ravana da Ramachandran'ın kardeşi gibi başında değil de ayaklarında durmuş olmasını takdir etmiş. You are cultured, not rude like your brother. Dedi ki sen çok kültürlüsün, kardeşin gibi kaba değilsin. And therefore you are a true recipient of knowledge. O yüzden de sen gerçekten bilgi edinmeye uygun bir kişisin. And he said, unfortunately, I'll die soon. I don't have much time to tell you. Ve ne yazık ki dedi, yakında öleceğim, o yüzden sana anlatabilecek çok fazla şey yok. But a few important lessons I will share with you. Ama seninle birkaç tane önemli dersi paylaşacağım. And it's a long text of what Ravana taught. Ve aslında uzun bir metin Ravana'nın anlattıkları. But in essence, Ravana's teaching was Ama temelde Ravana'nın öğretisi şuydu. that we must delay the bad action as much as we can. Kötü hareketleri olabildiğince uzun süre ertelemeliyiz, yapmaktan kaçınmalıyız. And we must do good action without any delay. Ve iyi hareketleri de hiç gecikmeden yapmaya çalışmalıyız. So the moral of this little story is expressed in the Upanishads. Ve bu hikayenin temel mesajı da Upanishad'larda geçiyor, anlatılıyor. We have this famous verse that Srila Prabhupada often quoted. Srila Prabhupāda'nın sıklıkla alıntıladığı bir kısa görüyoruz burada. Tattva-darśinaḥ sagurum eva bhikachet samipanishotyam brahmanishtam. To realize transcendental knowledge, one should approach a guru with complete devotion, which means praṇipātena, bringing with him wood to sacrifice, for sacrifice. Transcendental bilgi farkındalığına varmak için bir kişinin guruya tam bir adamayla yani praṇipātena yaklaşması gerekir ve ona sunumu için odun getirmelidir. And wood for sacrifice has a direct meaning. Bu sunumu için odunun direkt bir anlamı vardır. That in Vedic time you were bringing to your spiritual master physical woods for yagyas. Ve Vedik zamanlarda insanlar gurularına gerçekten yaga yapması için odun getiriyorlar fiziksel olarak. Metaphorically, wood also means bring your faith to your spiritual master. Ama metaforik olarak aynı zamanda burada odun inancını getiren anlamı. Bring your eagerness to hear from him. Ondan duymak için istekliliğini getir, hevesini getir. And this eagerness to hear is manifested in questioning, with questions. Öğrenme isteği de, duyma isteği de sorular sormakla ifade edilir. So the sign of such a spiritual master is that he is versed in understanding the Vedic conclusions and is therefore constantly engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead. Bu tür bir manevi öğretmenin işareti de onun Vedik sonuçları anlama konusunda çok yetkin olduğudur ve bu nedenle o devamlı olarak Tanrı ile şahsının hizmetiyle meşguldür. So today we will speak about paripraśnena. Bugün biz paripraśnena üzerine konuşacağız. And I'm not sure we will have time. Emin değilim yeterince zamanımız olup olmayacağından. But we'll cover, we are meant to cover these subjects. Bizim amacımız bu 5 tane konuyu konuşmak. And we'll try our best. Ve elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışacağız. But if you will not be able, at least we will cover some first 3 of them. Ve hepsini yapamazsak da en azından ilk 3 konuyu konuşabiliriz. And the others you can listen to the recordings that we have from the previous Bhakti camp. Ve geçen seneki Bhakti kampımızda bu derslerin devamını dinleyebilirsiniz eğer bitirmeyi başaramazsınız. But let's see again, you are free to ask any question whenever you want. Ve yine istediğiniz zaman soru sorma konusunda özgürsünüz. And according to your questions, we will see in which direction we will go in discussing this topic. Sizin sorduğunuz sorulara bağlı olarak da ne tarafa doğru bu tartışmanın ilerleyeceğini göreceğiz. So first of all, we will start with the definition of inquiry, paripraśnena. What is it? İlk olarak paripraśnena'nın tanımını yapmakla, yani araştırmanın tanımını yapmakla başlayacağız. Nedir paripraśnena? And this word paripraśnena is composed of 2 Sanskrit words, pari and prashna. Ve paripraśnena 2 tane Sanskrit kelimeden oluşuyor.
pari ve praśna. Paripraśnena means questions, clarifications, or deepenings. Praśna sorular, netleştirmeler ya da derinleştirmeler olarak çevrilir. And pari is similar to the Western word perimeter. Pari ise çevre anlamındaki batıda kullanılan kelimeye eştir. So its perimeter is very similar with the word parikrama. Parikrama ile çok benziyor bu aslında. Parikrama means to walk around. Yes. Parikrama bir şeyin etrafına dönmektir, çevresine So dönmek. the idea of the word paripraśnena, prashna means question, pari means to walk around or to ask questions around the topic and approach it from different angles, like we see here. Ve bu aslında paripraśnada bir konuyla ilgili sorular sormak ve ona farklı açılardan yaklaşmak anlamına gelir. Burada gördüğünüz gibi resimde. And approach it from different angles until it's fully understood and accepted. Ve tamamıyla anlaşılana kadar ve kabul edilene kadar ona farklı açılardan yaklaşılır. You know this brand Toyota, yes? Toyota markasını biliyorsunuz değil mi? Guru Maharaj once said that devotees usually they are driving Toyotas, even if they are brahmacharis. Don't in Toyotas they cost some money, but indifferent of your financial possibilities, usually devotees are trying to buy Toyotas because they are very reliable cars. Ve Guru Maharaj da adamların genelde Toyota marka araba almaya çalıştığını söylemişti. Brahmachari olsalar da yani çok zengin olmasalar da çünkü çok güvenilir bir araba olduğunu söylemişti. And the founder of Toyota company, ve Toyota şirketinin başkanı da yani kurucusu, he had a policy of 5 questioning. 15 tane soru sorma politikası vardı. Whenever there is a situation, an issue, herhangi bir konu ortaya çıktığında, çözülmesi gereken bir sorun olduğunda, and you need to find a solution, bir çözüm bulmak gerektiğinde, put 5 times put the question why. 5 kere aynı soruyu yani neden sorusunu sor. So I want to drink some water. Ben bir su içmek istiyorum. Why do you want to drink some water? Neden su içmek istiyorsun? To quench my thirst. Yani susuzluğumu gidermek için. Why do you need that? Neden buna ihtiyacım var? Because then I'll be able to speak. Çünkü o zaman ben konuşmama devam edebileceğim. I'll have more energy. Daha çok enerjim olacak. Why do you need that energy? Neden bu enerjiye ihtiyacım var? I need to share it with devotees. Çünkü bunu adamlarla paylaşmak istiyorum. Why you share it with devotees? Neden adamlarla paylaşıyorsun? Because I'm trying to serve them. Çünkü onlara hizmet etmeye çalışıyorum. Why do you try to serve devotees? Neden sen adamlara hizmet etmeye Because this is pleasing to Krishna. Çünkü bu Krishna'ya memnun ediyor. So this is called manana. Buna manana deniyor. Manana means thinking. Manana düşünmek demek. And I don't remember if I told you during the Bhakti camp, but Srila Maharaj, sometimes he was teasing us. Bilmiyorum Bhakti kampında buna bahsetmiş miydim ama Srila bazen bizimle uğraşıyor biraz. At least devotees in Russia, and sometimes I was traveling with him, and during his seminars he put a question to devotees. Ve ben Rusya'da onunla beraber seyahat ediyordum bazen ve o adamlara bir soru soruyordu. Dear devotees, who thought today about anything? Sevgili adamlar, bugün kim herhangi bir şey hakkında düşündü? And devotees were kind of, Maharaj, we were thinking about a lot of things, prasadam, again prasadam. Biz birçok şey hakkında düşündük bugün prasadam, sonra tekrar prasadam. And Guru Maharaj was smiling and said, I know that you are thinking casually about things, but who of you took a topic and was thinking deeply about it, analyzing it? Evet dedi, biliyorum böyle rastgele bir şeyler hakkında düşünüyorsunuz ama kim gerçekten bir konu üzerine derinlemesine düşündü? So this ability to analyze things is a very, very important ability of a human being. Ve bu analiz etme yeteneği aslında insanın çok önemli bir yetisi. In Sanskrit, a human being is called manushya. Sanskrit dilinde insana manushya deniyor. And manushya is coming, we have the word man in English. İngilizce'de de man kelimesi kullanılıyor. Coming from manushya. Bu manushya'dan geliyor. But manushya is coming from Sanskrit manana, which means thinking. Ama manushya Sanskrit dilindeki manana'dan geliyor, yani düşünmekten. And how our thinking is expressed externally? Ve bizim bu düşünme gücümüz dışsal olarak ifade edilebilir. In the form of paripraśnena, of deep thinking, of asking why this, why this, why this.
Paripraśnena yani derin bir şekilde bir konu hakkında düşünmek ve soru sormakla. Bu neden böyle, bu neden böyle? Like this kid, when he will grow up and will be about 3 years or 4 years, Bu çocuk büyüdüğünde ve 3-4 yaşına geldiğinde he will drive his mother crazy. annesini çılgına çevirecek. Because he will ask about anything. Çünkü her şey hakkında soru sormaya Why başlayacak. the sun is shining? Neden güneş Why the ışıldıyor? cars are driving? Neden arabalar gidiyorlar? Who is this daddy? Baba dediği kişi kim? And so on and so on. He'll put thousands of questions. Bunun gibi binlerce soru soracak. And you know why? Neden biliyor musun? Because his intelligence will be formed exactly at that time. Çünkü tam olarak o zaman da onun zekası aslında oluşmaya başlıyor. And by the answers his good mother will give him, Ve annesinin ona vereceği cevaplarla she will form his ability to think. o aslında onun düşünme gücünü oluşturmuş olacak. So this is paripraśnena. Bu paripraśnena. Now let's see a few definitions of paripraśnena that were given by Srila Prabhupada. Şimdi Srila Prabhupāda'nın vermiş olduğu birkaç tane paripraśnena tanımına bakalım. And there are thousands of course, Binlerce bu tür alıntı var. but I choose just 3. Ben bunların içinden sadece 3 tanesini seçtim. And in one of his definitions, Srila Prabhupada is saying, Ve bütün bu tanımlarda şunu söylüyor Srila Prabhupada. paripraśnena means by sincere inquiries. Paripraśnena samimi bir şekilde araştırmak anlamına gelir. Not only surrender, Sadece teslim olmak değil. but you must be also intelligent enough to inquire. Aynı zamanda sizin araştıracak kadar da zeki olmanız So gerekiyor. in other words, Srila Prabhupada did not want us to surrender blindly. Yani diğer deyişle Srila Prabhupada bizim kör bir şekilde teslim olmamızı istemiyordu. He wanted us to understand why we are doing things. Neden bir şeyler yaptığımızı bilmemizi istiyordu. Next quote. Bir sonraki alıntı. Yes, paripraśnena, argument is allowed, Evet, paripraśnena yani tartışma izin verilen bir şeydir. but not in the challenging spirit, Ama bunu meydan okur bir ruh hali içinde yapmamalısınız. but rather with the spirit to understand. Bunu anlamak için, yani anlama isteğiyle yapmalısınız. A little later, if we'll have time, we'll speak a little bit about challenging spirit Biraz zamanımız sürerse sonra bu meydan okuma ruh hali nasıl bir şey olduğu hakkında konuşabiliriz. and about challenging questions. Ve bu tür sorular hakkında. Because sometimes we think we don't have any right at all to put challenging questions. Çünkü bazen de bu tür sorular sormaya hiçbir hakkımızın olmadığını düşünüyorum. No, we have, Hayır, bu tür bir hakkımız var. but they should be put in the right way. Ama doğru bir şekilde bunları ortaya koymak gerekiyor. Again, like Srila Maharaj is saying, that do the right things in the right way. Her zaman şileşlerimiz bunu söylüyor. Doğru şeyleri doğru şekilde yapın. And the third quote, Üçüncü alıntı. this I like very much, Prabhupada is saying, Onu çok seviyorum. paripraśnena means where you cannot understand, you must place. Here, I cannot understand this portion. This is the process. Paripraśnena anlayamadığınız bir şeyi şöyle sormanız demektir. Efendim ben bu parçasını anlayamadım. Süreç böyle ilerler. Don't be shy to admit that you don't understand some subjects, some topics. Herhangi bir konuyu anlayamadığınızı söylemekten, itiraf etmekten çekinmeyin. Don't be shy to be a disciple. Bir öğrenci olmak sizi utandırmasın. Because it's blissful to be a disciple. Çünkü öğrenci olmak çok mutluluk verici bir şey. Susukam kartumavyam, Krishna is saying in Bhagavad Gita, this knowledge is given, susukam is given pleasure, is given satisfaction. Krishna Bhagavad bunu söylüyor. Bu bilgi mutluluk verir. So we spoke about the definition of inquiry. Şimdi araştırmanın ne anlama geldiğini konuştuk. Now let's talk a little bit about why inquiring is in principle important for our spiritual life. Şimdi de ilkesel olarak bu tür sorular sormanın bizim spiritüel hayatımız için neden önemli olduğunu konuştuk. Again, there are maybe hundreds of different statements made by Srila Prabhupada in this regard. Ve bu bağlamda da Srila Prabhupāda'nın söylemiş olduğu birçok şey var. But I choose just 7 reasons. Ama ben bunun içinden 7 tanesini seçtim. And we will see them on the slides. Şimdi slaytlarda bunları göreceğiz. So the first reason why inquiry is important Neden araştırmanın, soru sormanın önemli olduğuna dair ilk neden? is because according to the Vedas, the human life is meant for inquiring about the supreme absolute truth or about Sri Krishna. Çünkü Vedalara göre insan hayatının amacı mutlak gerçeği ve Tanrı'yı anlamaktır.
And Srila Prabhupada very often was quoting this first aphorism of Vedanta Sutra, Atthata Brahma Jigyasa. Srila Prabhupada çok sık bir şekilde Vedanta Sutra'nın bu ilk kıtasını hep alıntılıyor. Atthata Brahma Jigyasa. Now, therefore, the time came when you should ask about the absolute truth. Şimdi senin mutlak gerçek hakkında sorular sormanın zamanı geldi. Don't be afraid to ask big questions. Büyük sorular sormaktan korkma. Because in the animal life you cannot do that. Çünkü hayvan hayatında bunu yapamaz. And we have the famous verse that we see here. Ve burada gördüğünüz bu bir kıta var. Kamasya nindriya pritirlapa jivetriyavata jivasya tatra jigyasa nato yaschesha karmabhi. Life's desire should never be directed towards sense gratification. Hayatın arzuları hiçbir zaman duyu tatminine doğru yönlendirilmemelidir. One should desire only a healthy life or self-preservation. Bir kişi sadece sağlıklı bir hayatı ve kendini korumayı istemelidir. Since a human being is meant for inquiring about the absolute truth. Çünkü insan varlığı mutlak gerçeği araştırmak içindir. Jivasya tattva jigyasa. Jiva is meant for tattva jigyasa, for inquiring. Jivasya tattva jigyasa, yani jiva canlı varlık tattva içindir. Nothing else should be the goal of one's work. Başka hiçbir şey bir kişinin çalışmasının amacı So generally devotees, they understand this point that yes, we as human beings, we are meant to inquire. Genelde adananlar bunu anlarlar. Yani biz insanız ve bizim amacımız bunu araştırmak. Now, the second reason why it's important to inquire. İkinci neden soru sormak önemli? Because inquiry is an essential component of the process of systematic spiritual education offered by Sri Guru. Çünkü Sri Guru'nun bize sunduğu sistematik spiritüel eğitim sürecinin önemli bir unsurudur soru sormak. In his purport to Bhagavad Gita 4.34, verse that we are studying, Srila Prabhupada writes, Bizim üzerine konuşuyor olduğumuz Bhagavad Gita'nın 4.34 kıtası üzerinde Srila Prabhupāda'nın yaptığı açıklamadan bir cümle görüyoruz. He's saying that inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Sorular sormak ve itaat etmek, bu ikisi spiritüel anlayış için uygun olan kombinasyonu oluşturur. So for a teacher, it's very important to have some questions from the students. Bir öğretmen için öğrencilerin soru sormak çok önemlidir. Because according to the students' questions, he can understand how much advancement they made in understanding the subject that he is presenting. Çünkü bu şekilde o sunduğu konuyu anlama konusunda öğrencilerin ne kadar ilerlemiş olduklarını anlayabilir. And according to that, he can adjust presenting the knowledge that he's offering. Ve bu şekilde sunduğu bilgide gerekli değişiklikleri yapabilir. And in offering you a systematic education, the spiritual master can use different methods. Bir manevi öğretmen size sistematik bir spiritüel eğitim verirken farklı yöntemler kullanabilir. And here we see a few methods described in Vedas that the spiritual master is using in teaching his disciples. Ve bir manevi öğretmenin öğrencilerine öğretirken uygulamış olduğu farklı yöntemleri görüyoruz burada. Bunlar Vedalarda geçiyor. For example, we see this Marjara Tantra. Örneğin Marjara Tantra. It means the cat method. Bu da kedi yöntemi. When the cat is just taking, the mother cat is taking the kitten in her mouth and just moving the kitten from one place to another. Anne kedinin yavru kediyi böyle boynundan tutup da bir yerden bir yere taşınması gibi. And this method means that the spiritual master is offering you knowledge in a very detailed way. So you don't have to think much. He's explaining everything you should know about a particular subject. Bu da manevi öğretmenin bir konuyu size bütün ayrıntılarını anlatıyor olması anlamına gelir. Yani sizin çok fazla düşünmenize gerek kalmaz. So you don't do anything. He's just telling you what to do. O hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. O size ne yapacağınızı söyler. Then we have Markata Tantra, which means monkey method. Ve sonra da Markata Tantra geliyor. Bu da maymun metodu demek. And this one is fun. You see the little monkey. Orada görüyor musunuz? Küçük bir maymun var, yavru maymun. So the monkey method means that the mother is putting you on her back. Bu maymun yöntemi de şu anlama gelir. Annesi sırtına atar. And if you are able to keep yourself, you are lucky. Eğer siz öyle tutmayı başarırsanız şanslısınızdır. If you fall down, bad luck.
Hani düşerseniz de şansınız yaver gitmemiş. So in the same way, the spiritual master is explaining some things Bunu benzer şekilde spiritüel öğrenen bir şeyleri açıklar. without giving you much details. Ama bunu yaparken çok fazla ayrıntıya girmez. If you are quite intelligent to understand, it's your good luck. Eğer bunu anlayacak kadar zekiyseniz şanslısınızdır. If not, think about it deeper. Eğer anlayamadıysanız da biraz daha derin düşünmeniz gerekir. You did not understand, think again and again and so on. Tekrar düşünürsünüz. Anlayamazsanız gene düşünmeniz gerekir. Then we have this Brahmara Tantra. Ve sonra Brahmara Tantra gelir. And this method is used by the spiritual master in some extreme cases. Ve bu yöntem de bazı ekstrem durumlarda spiritüel öğretmen tarafından kullanılır. When the disciple is stubborn, for example. Örneğin öğrencisi çok inançlıysa. Gurudev explained once, twice, 3 times, 4 times, 70 times. Gurudev ona 1, 2, 3, 4, 70 kere anlatmıştır. And the disciple still did not got it. Yine de öğrencisi anlamamıştır. Then the spiritual master is just stinging his disciple. Ondan sonra manevi öğretmen öğrencisini sokmaya başlar. With some strong words. Çok güçlü bazı kelimeler kullanmaya başlar. So he's not playing the toxic positivity. O bu toksik pozitifliği kullanmaz. And this is painful. Bu da acı vericidir. But in some cases, this is the only method to create awareness in the mind of the disciple. Ama bazı durumlarda öğrencinin zihninde bu uyanmayı sağlayabilmek için bu tek yöntem haline. Then we have Matsya Tantra, Kurma Tantra, which are almost the same. Burada Matsya Tantra ve Kurma Tantra görüyoruz. Bunlar da neredeyse aynı. The spiritual master is teaching you by touching you, without telling you anything. Burada manevi öğretmen size sadece dokunarak ama bir şey anlatmayarak bir şey For öğretiyor. example, the fish is not speaking with his little fish. Örneğin balıklar yavrularıyla konuşmazlar. Just by touching is directing the fish. Sadece dokunarak onu yönlendirir. And the Kurma Tantra, which means the method of tortoise. Kurma Tantra'da kaplumbağa. And kaplumbağa yöntemi. there is there is even a quote that Srila Prabhupada is giving in one of his purports to Bhagavad Gita, in which he is saying that a turtle is meditating on the eggs that she put on the sand. Ve Bhagavad Gita'nın bir kıtasının açıklaması Srila Prabhupada kaplumbağaların meditasyon yaparak yavrularıyla konuştuğunu söylüyor. I remember how maybe around 15 years back, Srila Niranjana she was very sick. Sanırım 15 yıl önceydi. Srila Niranjana çok hastaydı. And he stayed with Srila Shivaram Swami in New Rajadam for maybe almost 1 year. Ve sanırım neredeyse bir yıl boyunca Srila Shivaram Swami ile beraber New Rajadam'da kalmıştı. And when he came, he was very sick. Oraya geldiğinde çok hastaydı. And Srila Shivaram Maharaj, Guru Maharaj, he said, show me the diet, what you are eating. Ve o Srila Shivaram Swami ona sordu, bana neler yediğini gösterdi. And Niranjana Maharaj gave him a list of different things that doctors prescribe for eating. Ve Niranjana Maharaj'dan doktorların yemesini söylediği şeylerin listesini gösterdi. And there was a kind of khichdi without any salt, without any butter, nothing there. Just kind of like very dry khichdi without spices, anything there. Ve yağsız ve herhangi bir baharatsız ve tuzsuz bir kiçil vardı sadece listede. And Guru Maharaj took this list of, or this, how to say, recipes. Ve Guru Maharaj bu tarifleri aldı. He just threw it in the garbage can. Karıştırıp attı. He said, from now on, I'm your doctor. Şu anda ben doktorun benim. And he's arranged different things for Niranjana Swami. He arranged some milk from the cows and things that were really nourishing him. Ve Niranjana Maharaj için inek sütü getirdi, başka şeyler ayarladı. Gerçekten besleyici şeyler. And we were preaching this workshop in the western part of Romania at that time. O zaman biz Romanya'nın batı kısmında Krishna bilgiliğe yarışmak üzere. During, I don't remember, it was maybe jñānaṁ, we came for the celebration of jñānaṁ to New Rajadam. Ve sanırım jñānaṁ zamanında festival için New Rajadam'a geldik. And we met Srila Niranjana Swami also. Ve biz orada Srila Niranjana Swami ile de karşılaştık. There is another story that I'll tell you. I can't understand this. Bir hikaye daha onu da anlatacağım. When he saw me, o beni gördüğü zaman he did not want to look at me. Bana bakmak istemedi. Because technically we left Ukraine without
how to say, without some proper reason. Çünkü teknik olarak biz Ukrayna'dan çok da uygun olmayan bir nedenle ayrılmıştık. Devotees from Eger, from Hungary, they said, "You come here and help us to establish a center." So anyway, it's a long story. Ege'deki adamlar gelip lütfen bize burada bir merkez kurmamıza yardım edin demişlerdi. Neyse bu uzun bir hikaye. So Maharaj was giving a class and wasn't looking at me, and I felt like a traitor. Ve Maharaj bir ders veriyordu ve bana bakmıyordu. Ben de kendimi orada bir hain gibi hissediyordum. But after the class, he just stepped out of his darsasana and went straight to me. There were hundreds of devotees around. Ama ders bittikten sonra yasalarından kalktı ve direkt bana doğru gelmeye başladı. Orada yüzlerce adam vardı. And I was thinking, now he will chastise me. Ben şöyle düşünüyordum, sanırım şimdi beni azarlayacak. But he just embraced me. Ama o sadece bana sarıldı. And I started to cry. Ve ben de ağlamaya başladım. And he said, "Now finally, Radha Govinda, I see you crying. Yani nihayet dedi, yani Radha Govinda ağladığını görüyorum şimdi. It's a sign that you really started to advance. Bu gerçekten senin ilerlemeye başladığını gösteren bir işaret. Because your stone heart started to melt. Çünkü senin taş kalbin nihayet erimeye başladı. So anyway, we spent some time together. Biz biraz zaman geçirdik beraber. And he started to ask me about different disciples in Ukraine with which we are keeping in touch. Ve bağlantı halinde olduğumuz farklı bazı adamlar hakkında sormaya başlamıştım. And he forbade devotees to write him at that time during the whole year. Yani Ukrayna'daki adamlarla ilgili ve o dönemde o kendilerine mektup yazmalarına izin vermiyordu. And some devotees were hurt that Guru Maharaj is not replying to us, to our emails. Ve bazı adamlar da bundan dolayı incitmişlerdi. Yani Guru Maharaj bizim mektuplarımıza cevap vermiyor diye düşünüyorum. But I could feel that he is really deeply meditating on different of his disciples, and he remembered them, and he was aware what they were doing and so on. Ama ben onun öğrencileri üzerine çok derin bir şekilde meditasyon yaptığını, onları hissettiğini ve ne yaptıklarını takip ettiğini hissettim. So this is called kurma tantra, or the method of a turtle who is just meditating on his disciples and blessing his disciples. Ve bu da kurma tantra yöntemi, yani öğrencilerin üzerine meditasyon yapmak ve bu şekilde onlara taktislerini göndermek. Now the third reason why inquiring is important. Ve neden soru sormanın önemli olduğuna dair üçüncü neden. It's very interesting. Because inquiry paripraśnena is acknowledging one's ignorance and is a sure way to eliminate it. Çünkü paripraśnena bir kişinin cehaletinin farkına varmasıdır ve ondan kurtulmasının da kesin yoludur. Usually we may be hesitant to ask questions for a few reasons. Biz çoğu zaman soru sormaktan birkaç nedenden dolayı çekiniriz. For example, we are just shy. Örneğin sadece çekingen olabiliriz. Or we don't want to disturb and take the speaker's time. Ya da belki yani konuşan kişinin zamanını almak istemeyebiliriz, onu rahatsız etmek istemeyebiliriz. Or very often it's happening, we don't want to look like a fool. Ama çoğu zaman da bu oluyor. Yani biz aptal gibi görünmek istemiyoruz. Because usually we want to create an image that we know everything, we understand everything. Çünkü genelde her şeyi bildiğimizi, her şeyi anladığımızı gösteren bir imaj yaratmaya çalışıyoruz. And when you are putting a question, this image is destroyed. Bir soru sorduğunuzda da bu imaj bir anda bozulur. But we see here these wisdom words. Ama burada da biz bir bilgenin sözlerini görüyoruz. That the man who asks a question is a fool for a minute. Bir soru soran bir kişi bir dakikalığına bir aptaldır. But the man who does not ask is a fool for the rest of his life. Ama o soruyu sormayan kişi hayatı boyunca bir aptal olarak kalır. So therefore, you better be a fool for just 1 minute. Yani sadece bir dakikalığına aptal olmak daha iyi bir şey. And understand the subject and benefit from it. Ve konuyu anlamak ve bundan fayda sağlamak. Then you are just living in this bubble of your false ego. Yani bu sahte egonuzun balonunda yaşamaktan çok daha iyi bir şey. And remain a fool for the whole of your life. Ve bu şekilde de hayatınız boyunca bir aptal olarak kalmaktır. Now the fourth reason why inquiring is important. Soru sormanın neden önemli olduğuna dair dördüncü nedeni görüyoruz. Inquiry is a way to remove one's doubts and to strengthen one's intelligence.
Soru sormak bir kişinin şüphelerinden kurtulmasının ve zekasının güçlenmesinin yoludur. So, Mother Eşanlamlılar has a question, please. Eşanlamlıların bir sorusu var, lütfen. For the second reason, these 5 types of reactions of spiritual master depends on the level of the disciple or the character of the spiritual master, or it may change time to time, and how as a disciple we have to adapt or react to these styles. Evet, ikinci nedende gördüğümüz manevi kullandığı farklı yöntemlerin nedeni acaba nedir, neye dayalı, yani bu öğrencinin ne kadar ilerlemiş olduğuyla mı ilgilidir ya da öğretmenin karakteriyle mi ilgilidir? Biz buna nasıl uyum sağlamalıyız? Nasıl? Evet, yani zaman zaman da değişir mi bu? Ve bu zaman zaman da değişebilir mi? Mainly it depends on the ability of the disciple to understand. Bu genelde öğrencinin anlama yeteneğine bağlıdır. Yes, the different spiritual masters, they have different temperaments. Evet, farklı manevi öğretmenlerin farklı karakterleri vardır. For example, there are some spiritual masters, they have exactly this attitude of a mother cat taking care about their kitten. Yani bazı manevi öğretmenler tamamen bu anne kedi gibidirler ve tamamıyla öğrencileriyle ilgilenirler bu şekilde. And some disciples, they need exactly that. Ve bazı öğrencilere ihtiyacı olan şey tamamıyla budur. Some spiritual masters, they are detached. They are like the mother monkey who's just, I mean, if you are lucky, you keep yourself, not your business. Bazı manevi öğretmenler ise tamamen bağımsızdırlar ve aynı anne maymun gibi, yani tutunabiliyorsan tutun derler. And once I even inquired one of such spiritual master why he's having such kind of attitude. Bir kez ben böyle bir manevi öğretmene yaklaşıp neden böyle bir tavır sergilediğini dahi sordum. And he gave me a very, very reasonable answer. Ve bana çok mantıklı bir neden söyledi. He said, I don't want to create a bunch of too much psychologically dependent disciples on myself. I want them to stay on their own feet. Çünkü dedi ben bir grup bana psikolojik olarak bağlı olan öğrenci yığını oluşturmak istemiyorum. Kendini bağımsız olmanı istiyorum. There are spiritual masters who by temper they are more stinging. Bazı manevi öğretmenlerde karakter itibariyle daha böyle sokucudurlar. And there are disciples who said, I heard them saying that I choose such a spiritual master because I really need it. Ve bazı öğrencilerin de bunu söylediğini duydum. Böyle bir manevi öğretmen seçtim çünkü gerçekten benim ihtiyacım olan şey bu. But generally, according to Deshakalapatra, the spiritual master is using these techniques to convey knowledge. Ama genelde Deshakalapatra ve Patra'ya göre manevi öğretmen bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilir. But mainly the ability of the disciple to understand is the reason. Ama çoğu zaman bunun nedeni öğrencinin anlama gücüdür, anlama yeteneği. And also some part is the specific character or temperament of the spiritual master himself. Bir kısmı da manevi öğretmenin kendi karakteri ve bazı spesifik özellikleri var. And you remember yesterday we spoke about those two very important Guru Tattva concepts. Hatırlarsanız dün çok önemli 2 tane Guru Tattva kavramından bahsetmiştik. We have Samasti Guru Tattva, Samasti Guru Tattva'dan bahsettik. which means a collective Guru Tattva that is present in the spiritual world, Bu da spiritüel dünyada olan kolektif bir Guru Tattva'ydı. which manifests in the form of just the individual spiritual masters. Ve bu da Vyasti, yani bireysel spiritüel öğretmenler yoluyla kendini ortaya And çıkarıyor. why there are so many different spiritual masters with different temperaments? Neden farklı karakterler olan birçok manevi öğretmen var? Because there are different types of disciples. Çünkü farklı öğrenciler var. Some need Brahmana Tantra, some need Marjara Tantra, some of them according to their needs. Therefore, Krishna is providing different types of spiritual masters for different types of disciples or mentalities. Bazıları Brahmana Tantra'ya ihtiyaç duyarlar, bazıları Marjara Tantra'ya ihtiyaç duyarlar. O yüzden Krishna öğrencinin ihtiyacı neyse ona uygun bir manevi öğretmen. But they're teaching the same truth. Ama onların hepsinin anlattığı gerçek aynı. Truth is not changed. Bu gerçek değişmiyor. Just the manner in which the truth is presented is different. Sadece onu sunma şekli değişiyor. Can I ask
different from the way we need or want, then how we can adapt this style? Eğer manevi öğretmenin sergilediği, yani bize karşı takındığı tutum ya da tavır bizim ihtiyacımız olandan farklıysa biz buna nasıl uyum sağlayabiliriz? Technically, we have to choose before initiation. I mean, we have to be very clear about the character of our future spiritual master. Teknik olarak bizim bunu inisiyasyondan önce seçmemiz gerekiyor. Yani bizim manevi öğretmenin karakteri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. But often, again, don't forget, Krishna is sending you a spiritual master. Ama çoğu zaman bunu da unutmayın. Manevi öğretmeni size gönderen Krishna'dır. And therefore, like sometimes we have a father who can be a little bit harsh. Bazen biraz sert bir babamız olabilir. You love your father, you don't renounce him. Siz babanızı seversiniz, ondan vazgeçmezsiniz. You adopt. Uyum sağlarsınız. You adopt yourself, you try to understand his mentality. Kendinizi ona uydurursunuz, onun zihin yapısını anlamaya çalışırsınız. My father wasn't harsh. Benim babam böyle sert yapıda bir insan değildi. But he was too introvert. Ama çok içine dönük. And I needed many years to, to find a key and to open it and to talk with him. Ve onu açabilmek için, yani o anahtarı bulabilmek için ben uzun yıllar beklemek zorunda kaldım. My mother could not find the key. Onunla konuşabilmek için. Benim annem o anahtarı bulamamıştı. My sister sometimes. Kız kardeşim bazen buluyordu. But I just proposed to myself that I should do it. I should try to open him and to talk with him. Ama ben kendime bunu yapmalıyım, kendi kendime böyle bunu yapmalıyım dedim, yani onu açacak anahtarı bulmalıyım ve onunla konuşmalıyım. And often we were walking together and we were talking like man to man, and he never opened in such a way to my sister or to even to my mother. Ve biz bazen yürüyorduk ve konuşuyorduk ve o kendisini bana açtığı gibi ne anneme ne de kız kardeşime açtı. So I accepted him as he is. Ben onu olduğu gibi kabul ettim. It wasn't easy. Bu kolay değildi. And we would like to have a rich father, a strong father, a father, I don't know, musician, designer, and so on. We have different expectation and imagination of what would be a good father. Bizim çoğu zaman kimin iyi bir baba olacağına dair böyle farklı fikirlerimiz oluyor. Zengin, güçlü bir baba istiyor olabiliriz, müzisyen olan ya da tasarımcı olan bir baba istiyor olabiliriz. But there is a saying. Ama bir deyiş var. That in the West, let me remember it. In the West, you marry a woman which you fell in love with. Batı'da aşık olduğunuz bir kadın evlenirsiniz. But in the East, ama Doğu'da you marry a woman and then you fell in love with her. Siz evlendiğiniz kadına aşık olursunuz. So in other words, sometimes we have this situation, we are not choosing our parents. Biz anne babamızı seçemiyoruz. We are not choosing our sisters. They are given by God. That's it. Kardeşlerimiz de öyle. Onları bize veren Tanrı. And instead of spending a lot of energy, why, I was born in this family. Neden bu ailede doğdum diye düşünerek çok fazla enerji harcamak yerine. Why, for God's sake, I have this type of father. Neden böyle bir babam var? Or even wife. Neden ya da karım böyle diye. No, like Gurmaharaj is saying, play with the cards that God has given you. Don't lose your energy for these wives. Gurmaharaj'ın söylediği gibi elinizdeki kartlarla oynayın ve niye diye sorarak enerjinizi boşuna harcayın. Therefore, in these situations, the disciples' duty is to adopt. Ve bu durumlarda da öğrencilerin buna uyum sağlaması And gerekiyor. this his or her humility just to win the heart Ve alçak gönüllüyle de manevi öğretmenin kalbini kazanmalı. of the spiritual master. Good. So, inquiry is a way to remove one's doubts and to strengthen one's intelligence. Bunu söylemiştik. Soru sormak bir kişinin şüphelerini ortadan kaldırır ve ön zekasını güçlendirir. And we have a quote here in which Srila Prabhupada is saying, Burada da Srila Prabhupāda'nın bir anlatı var. the doubt is one of the important functions of intelligence. Şüphe zekanın önemli fonksiyonlarından bir tanesidir. Blind acceptance of something does not give evidence of intelligence. Bir şeyi körü körüne kabul etmek zekanın bir kanıtı değildir.
in order to cultivate intelligence, one should be doubtful in the beginning. Zekasını geliştirmek için bir kişinin başlangıçta şüphe duyması gerekir. And doubts should be expressed in the form of inquiry. Ve bu şüphelerde soru sorarak gösterilir. Okay, now let's see the fifth reason why inquiry is important. Ve şimdi soru sormanın neden önemli olduğunu gösteren 5. nedeni görelim. Because paripraśnena inquiry is a way of spiritual purification. Çünkü paripraśnena spiritüel bir arınma yoludur. And this is really a very, very beautiful text, shloka, that I like very much. Bu benim çok sevdiğim ve gerçekten çok güzel bir kitap. Vasudeva katha prashna purusham trimpunatihi vaktaram parchaham shratim purushasya kilatmanaha. The Ganges emanating from the top Lord Vishnu purified the three worlds, upper, middle, and lower planetary systems. Radha Vishnu'nun baş parmağından oluşan, yani ortaya çıkan Ganj Nehri, yüksek, orta ve aşağı gezegenlerden olmak üzere 3 dünyayı da arındırır. Let me say with my own words. Bunlar kendi kelimelerine söyleyeyim. Vasudeva means Lord Vasudeva, yes? Vasudeva, Vasudeva değil mi? Katha prashna means we are asking during the discussion, during the katha we are prashna, we are asking. Kata prashna'da yani kata sırasında soru sormamız anlamına gelir. And then purusham strim punatihi, three types of persons are benefiting. Purusham stri punatihi, yani 3 kişi bundan fayda görür. Vaktaram, which means the speaker. Vaktaram yani konuşan kişi. When somebody is putting a really interesting question, the speaker is in ecstasy. So finally. Birisi çok ilginç bir soru sorduğunda konuşmacı bundan çok mutluluk yani nihayet. And it's stimulating for the speaker also. Ve bu konuşmacıyı da uyaran bir şeydir. Sometimes intelligent devotee, they can put you some questions that really are shutting you down. Bazen zeki olanlar size öyle sorular sorarlar ki sizi böyle alaşağı ederler. And in the beginning, by the way, you should admit, if you don't know the answer, you should admit, I don't know the answer. Bu da önemlidir yani cevabı bilmiyorsanız buna itiraf etmeniz And you may gerekiyor. say, Bilmiyorum. I lost my Gurudev and then I'll come with an answer. You may reply in that situation that I lost my Gurudev and then I will come with an answer that I received from him. O zaman şöyle bir cevap verebilirsiniz. Ben Gurudev'ime soracağım sonra size cevap vereceğim. But the difficult type of questions is stimulating you to think and to study. Bu farklı nitelikteki sorular sizin sizi aslında soruları araştırmaya ve bu konuyu daha derinlemesine çalışmaya iter. So in that way, Vaktaram, the speaker, is benefiting. Ve bu şekilde Vaktaram yani konuşmacı bundan fayda görür. And then the second one is Pracham, which means the one who is asking the question. İkinci fayda gören kişi de Praksham'dır yani soruyu soran kişi. He's benefiting because he's dispelling his or her doubts. O da kendi şüphelerini ortadan kaldırdığı için bundan fayda görür. And Shrotri means all other devotees who are sitting and listening with interest. Shroti de yani diğer bütün kişiler anlamına geliyor. Yani o konuşmayı dinleyen diğer kişiler. So the verse is saying the speaker or the preacher, he who inquires and the people in general who listen, all of them are purified, are benefited. Ve kıtada böyle deniyor. Yani konuşan ve Krishna dinleyen kişi, soru soran kişi ve genel insanların geneli, dinleyen insanların geneli hepsi arınırlar. Now, another very important reason why paripraśnena is important. Neden paripraśnena'nın önemli olduğuna dair diğer önemli bir neden. Because it is the driver of sadhu sangha. Çünkü o sadhu sangha'nın sürücüsüdür. This statement we cannot find it in the Vedas. Biz bu ifadeyi Vedalarda bulamayız. But it corresponds to the truth. Ama bu gerçektir. Because what is a driver? Çünkü driver ne? It is the software that makes a device work. Bu bir makinenin çalışmasını sağlayan yazılım. So if you want your sadhu sangha, your association with devotees to work and to give you fruits and to give you spiritual benefit, Eğer siz adından olan birlikteliğinizde yani iyi bir ilişki kurmak istiyorsanız ve bunun meyve vermesini istiyorsanız you should not keep quiet, sessiz kalmamalısınız. especially in the association of senior devotees. Özellikle de ilerlemiş adınanların birlikteliğinde. I have a friend Benim bir arkadaşım var. who once told me a story, little story, Bir keresinde bana küçük bir hikaye that anlatmıştı. somehow by Krishna's arrangement, they were driving in the same train with Bhakti Maharaj. Bir
ayarlaması ve baktı bilgi anlamaya aynı trende gidiyorlarmış. And there were maybe 3 or 4 brahmacharis together, and they came to Maharaja's what is it called? Compartment. Yes. 3-4 tane brahmachari varmış ve onlar Maharaja kompartmanına gelmişler. And they were expecting that Maharaj will start preaching to them. Ve onlar bir anda Maharaj onlarla konuşmaya başlamasını bekliyorlarmış. And after exchanging some pleasantries, Ve böyle karşılıklı bazı güzel sözcükler söyledikten sonra Maharaj was looking at them. Maharaj onlara bakıyormuş. They were looking at Maharaj. Onlar da Maharaj'a bakıyorlarmış. And after some 15 minutes, Ve böyle 15 dakika geçtikten sonra Maharaj said, "Are you foolish?" Maharaj demiş ki siz aptal mısınız? And he was quite straight. Çok direkt bir şekilde konuşmuş. And they say, "Why, Maharaj? Yeah, we are foolish, of course, but why, Maharaj?" Demiş evet aptalız tabii ama neden? And without any false humility, I really appreciate this quality in him. Yani ben gerçekten bu niteliğini çok takdir ediyorum onu. Yani He böyle said- sahte bir alçak gönüllülük göstermeden. He said, "Look, you have the possibility to ask some questions to our senior devotees, and you are still remaining quiet and you are not asking anything. Why?" Bakın demiş yani sizden ilerlemiş bir adamına soru sorma şansınız var ama siz sessiz kalıyorsunuz. Neden yani? Of course, we know many answers, Tabii ki birçok cevabı biliyoruz. but this is not the reason again to put another question, Ama bu başka bir soru sormamak için bir neden değil. because different devotees can answer you from different angles. Çünkü farklı adamlar size farklı açılardan cevap And verebilirler. then your understanding become enriched by their answers. Ve onların cevaplarıyla bu şekilde sizin anlayışınız derinleşir, zenginleşir. The same question, Aynı soru the same question, but there are different answers of different devotees from different angles. yani aynı soruya farklı adamların vereceği, farklı açılardan vereceği cevaplar vardır. So Krishna is saying what we should do in the association of devotees. Ve burada Krishna da adamların birlikteliğinde ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Machita mat pranāpita bodhāntā parasparam katāntā shamānita tuṣyanticha ramanticha. The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction, tuṣyanticha ramanticha, and bliss from always enlightening bodhāntā one another and conversing about me. Benim savunulanların düşünceleri her zaman benim üzerimdedir. Onların yaşamları tamamıyla benim hizmetime adanmıştır ve onlar birbirlerini benimle ilgili olarak aydınlatmak ve benim hakkımda konuşarak onlar birbirlerini benim hakkımda aydınlatarak ve benim hakkımda konuşarak çok büyük bir tatminiyet ve mutluluk duyarlar. This word bodhāntā is very important in this verse. Buradaki bodhāyanta kelimesi çok önemli. By the way, just a free tip, no charge for it. Size bedava bir ipucu vereceğim. If you want to understand a verse, Eğer bir kıtayı anlamak istiyorsanız, extract the most important word in this verse. o kıtadaki en önemli kelimeyi bulmaya çalışın. Then the second most important and the third most important. Ondan sonra ikinci en önemli kelimeyi ve üçüncü en önemli If kelimeyi. you analyze the verse in that way, it will stuck in your memory. Eğer bu şekilde bir kıtayı analiz ederseniz, o kıta sizin aklınızda kalacaktır. So this word bodhāntā is very important in this verse. Bu kıtadaki bodhāyanta kelimesi çok önemli. It means preaching, it means sharing, and it means also mutual enlightenment. Ve buradaki bu kelime aslında hem Krishna bildiğini yaymak anlamına gelir hem de bilgini aydınlatmak anlamına gelir. In the yoga cycles, we hear often this word bodhi. Yoga ile uğraşan kişilerin yoga ile uğraşan camiada genelde biz bu kelimeyi duyarız, bodhi kelimesi. So everything is coming from the Vedas. Her şeyin Veda'dan geldiğini görüyoruz. And bodhāntā means mutual enlightenment, which is a result of paripraśnena. You're asking a devotee, he's answering, he's enlightening you. Bodhāyanta da karşılıklı bir şekilde adamlar birbirine aydınlatmasıdır. Bu da paripraśnena şeklinde oluyor. Yani soru sorulur ve cevap verilir. And I spoke during the last Bhakti camp, but I would like to remind you. Geçen Bhakti kampında bunun hakkında konuşmuştum ama şimdi bunu hatırlatmak istiyorum. There is active paripraśnena and passive paripraśnena. Aktif ve pasif olmak üzere iki tür paripraśnena vardır. For example, just a few minutes back, Chandramala asked a question. Örneğin birkaç dakika önce Chandramala bir soru sordu.
And I saw that many devotees, after she asked the question, many devotees, their eyes were opened. They were interesting. What would be the answer? Ve o soruyu sorduktan sonra gördük ki birçok adamın da dikkati bir anda bu cevaba odaklandı. So she was doing active paripraśnena. O aktif bir paripraśnena yapmış oldu. And all other devotees who were listening, they were doing passive paripraśnena. It was the same paripraśnena. Ve onu dinleyenler de pasif bir şekilde paripraśnena yapmış oldular ama aynı paripraśnaydı. Divya Haribol. Divya Haribol. Divya, next time we speak, okay? Sefer konuşacağız, tamam mı? Hare Krishna. You're welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. So, sometimes devotees are saying, but I don't have questions. Bazı adamlar şöyle diyorlar, benim sorum yok. And I remember how one devotee asked Radha Maharaj. Bir keresinde bir Radha Maharaj'a bir şey sormuş. Maharaj, I don't have questions. Maharaj, benim sorum yok. Is it bad? Bu kötü mü? And Maharaj answered in a very delicate way. Ve Maharaj bunu çok nazik bir şekilde cevapladı. Maybe it is not bad, but definitely it's not good. Dedi ki yani belki bu kötü olmayabilir ama kesinlikle de iyi değil. But he said that you like to listen. Ama sen dinlemekten hoşlanıyor musun? And devotee said, yes, I like very much to listen. Adamın da evet dedi, ben dinlemekten çok hoşlanıyorum. And Maharaj said, your interest is a sign of paripraśnena. Ve Maharaj da dedi ki, senin gösterdiğin ilgi bir paripraśnanın işaretidir. Therefore, don't try artificially, to raise the question. Yani yapay bir şekilde böyle soru sormak için sormayın. Sometimes devotees are doing that. Your Gurudev is here, don't be stupid. Put a question at least to him. Don't sit there quietly, Bazı adamlar böyle söylüyorlar yani senin Gurudev'in burada, aptal olma bir soru sor, kaldır elini. Of course, if you have a question, you should ask. Tabii ki bir sorunuz varsa sormalısınız. Don't try artificially, to ask different questions. Ama yapay bir şekilde de farklı sorular sormaya çalışın. Because the spiritual master, he feels very quickly it's an artificial thing or it's a real thing. Çünkü manevi öğretmen bunu çok hızlı bir şekilde anlayabilir. Bunun yüzeysel ya da yapay bir şey mi olduğunu, gerçek bir sorun mu olduğunu. Now, the seventh reason why inquiry is important for our spiritual life. Bütün hayatımız için soru sormak neden önemli olduğunu dair 7. neden. In the same way, like paripraśnena is the driver of our sadhu sangha, paripraśnena is also the driver of our guru-disciple relationships. Paripraśnena nasıl sadhu sangha'nın sürücüsüyse aynı zamanda bizim gurumuzla ilişkimizin de sürücüsü. Be it with diksha guru or shiksha gurus. Bu diksha gurular içine geçerli, shiksha gurular içinde. And we see a quote here from Srila Prabhupada. Ve burada Srila Prabhupāda'dan yapılmış olan bir alıntıyı görüyoruz. You may have a very good spiritual master. Senin çok iyi bir manevi öğretmen olabilir. But if you have no power to inquire, then you cannot make progress. Ama senin eğer soru sorma gücün yoksa sen o zaman ilerleyemezsin. Inquirers must be there. Araştırma yapmak çok önemli olmalıdır. And again, it must be there either in the passive form or in the active form. Yani bu tür soruları ya aktif olarak ya da pasif olarak soruyor olmamız gerekiyor. Better the active form. Ama aktif olarak da yapmak daha iyi. But don't be sad if you have interest just in passive form. Ama sadece pasif bir şekilde ilgi duyuyorsanız bundan da üzüntüye kapılmayın. Okay. Now, I'd like to talk about the subjects of inquiring, because this is also a very important topic. Şimdi sorunun konuları neler olmalı? Bunlar hakkında konuşacağım, yani bu tür soruların. For example, we see here a quote from a letter of Srila Prabhupada to Upendra Prabhu. Burada Srila Prabhupāda'nın Upendra Prabhu'ya yazmış olduğu bir mektuptan bir kısmı görüyoruz. In which Srila Prabhupada said that I never asked my spiritual master one question except one: how shall I serve you? Srila Prabhupada diyor ki, ben spiritüel öğretmenine sadece bir soru sordum, bunun dışında hiçbir zaman başka bir soru sormadım. O da sana nasıl hizmet edebilirimdi. Now, who would be satisfied with just this question? Kim sadece bu soruyu sormakla yetinebilir aramızda? Are you ready to ask just one question to your spiritual master and that's it? Yani siz manevi öğretmeninize sadece bir soru sorup bununla kalabilir misiniz?
For liberated souls like Srila Prabhupada, it was enough. Srila Prabhupada gibi özgürleşmiş ruhlar için bu yeterliydi. But obviously, in our case, we will have to ask many questions till we will come to that final one. How can I serve you? Ama bizim durumumuzda o nihai soruya, yani sana nasıl hizmet edebilirim sorusuna gelene kadar bizim sormamız gereken birçok soru olacak. So, and in this relation, the classical example of inquiry are the words of Sanatana Goswami, about which I mentioned yesterday. Dün de bahsettiğim gibi buradaki sorular, örnek olarak gördüğümüz sorulardan bir tanesi Sanatana Goswami sorusu. This is the basic thing we had to ask from the very beginning of our spiritual life. Bu bizim spiritüel yaşamımızın en başında sormamız gereken çok temel bir sorudur. Kayami kyane jara tapatraya, ihana hijani kemane hitahaya. Who am I? Why do the threefold miseries always give me trouble? If I do not know this, how can I be benefited? Ben kimim? Neden bu üçlü ızdıraplar devamlı bana sıkıntı veriyorlar ve ben bunu bilmiyorsam nasıl fayda görebilirim? And we see here another topic which Srila Shiva Maharaj often is touching upon. Ve burada yine Srila Shiva Maharaj'ın çoğu zaman dokunduğu bir konuyu görüyoruz. Is the topic of Sadhya Sadhana Tattva. Burada sadhya sadhana ve tattva konusu. And Sanatana Goswami said, actually, I do not know how to inquire about the goal of life and the process of obtaining it. Ve Sanatana Goswami şöyle diyor, aslında ben hayatın amacının ne olduğunu araştırmayı bilmiyorum ve buna nasıl ulaşacağımı da bilmiyorum. So technically, all of our questions there about sadhana and sadhya. What is the final goal and how can I attain it? Bütün bu sorular yani sadhana ve sadhya ile ilgilidir. Hayatın amacı nedir ve ben ona nasıl ulaşabilirim? Now, on the path of bhakti, there are 9 stages of development. Bhakti yolunda 9 tane ilerleme aşaması vardır. I'm sure Nrsimha Krishna Prabhu and Krishna Mala Mataji taught you during either Bhakti program or different courses, but you are aware about this verse. Eminim Nrsimha Krishna Prabhu veya Krishna Mala Mataji size bu konulardan bahsetmiştir ya Bhakti programı ya da başka bir programda. Ama eminim bunları biliyorsunuzdur. So, this verse from Rupa Goswami is describing those 9 stages of advancement in devotional service. Rupa Goswami'nin konuşmuş olduğu bu kıta, bu Bhakti sürecinde ilerlemenin 9 aşamasından bahsediyor. Adao Shada, Tato Sadhu Sangha, and so on. Who do not know this verse? Bu kıtayı bilmeyen kimse var mı acaba? Is there anybody who do not know this verse? Don't be shy. Okay, a few persons will have. Utangaç olmayın lütfen. Bu kıtayı bilmeyen kimse var mı? So just short, this verse is describing what you got involved into. Yani emin olabilirsiniz bu kıta neye bulaştığınızı gösteren bir kıta. This verse is describing your future steps of advancement and growth in your spiritual life. Bu kıta sizin spiritüel yaşamınızdaki bir sonraki adımları ve ilerleyeceğiniz aşamaları gösteriyor. And according to these stages, you can understand how much you advanced in your spiritual life and where are you now. Ve bu aşamalara bakarak da manevi yaşamınıza ne kadar ilerlediniz ve şu anda nerede olduğunuzu görebilirsiniz. And Prabhupada is translating this verse in the following way. Ve Prabhupada da bu kıtayı şu şekilde çeviriyor. In the beginning there must be faith. Başlangıçta inanç olmalıdır. Adao Shraddha. Adao Shraddha. This is not the strong faith. Bu güçlü bir inanç değildir. This is trust. Bu güvendir. I trust Nrsimha Krishna Prabhu. Ben Nrsimha Krishna Prabhu'ya güveniyorum. Therefore, I'm listening to him to understand what is this Gauranga center about. Ve o yüzden de bu Gauranga Yoga merkezinin neyle ilgili olduğunu anlamak için onu dinliyorum. He generated this trust by his qualities, Ve o bu güveni kendi nitelikleriyle sağlamış. by his soft heart, Yumuşak kalbiyle, by his conviction. kendi ikna olmuşluğuyla. So he was the reason why this trust appeared in my heart. Ve benim kalbimde de bu tür bir güven duygusunun oluşmasının nedeni odur. And therefore, this was the first step of my advanced trust. I trust this person. I don't understand much. I'm not ready to do everything he's doing, but I trust him. Spiritüel yaşamında başlangıcı budur. Yani ben ona güveniyorum. Onun söylediği her şeyi ya da yaptığı her şeyi yapacak durumda değilim ama onu dinliyorum. Then the trust develops further. Ama sonra bu güven ilerler. I want to associate with him to understand deeper what is he teaching. Onun ne öğrettiğini anlayabilmek için onunla daha derin bir
And then we discovered that around him is Krishnamala, is Mataji Chandramala, is Dinabandhu Prabhu, is Shuddhatma, all the devotees, Vishnu Shakti Prabhu. So there are many devotees, and I want to hear from them and to understand what is Krishna consciousness about. Ve sonra da fark ediyorum ki onun etrafında Krishnamala, Chandramala, Mataji, Dinabandhu Prabhu, Shuddhatma var, Vishnu Shakti var, başka adamlar var. Ben onlardan da duymak, anlamak istiyorum. And we see that they are blissful. Ve biz görüyoruz ki onlar mutlular. Because they are always engaged in service. Çünkü her zaman hizmetle meşguller. And a desire appears in our heart also to do some seva, some service. Bu şekilde bizim kalbimizde de biraz seva, bir hizmet etme isteği uyanıyor. And if this desire do not appear, eğer bu istek oluşmuyorsa kalbimizde, Mataji Megambari will be for you. O zaman Megamber Mataji sizin için olabilir. And she will tell you what to do. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyebilir. Take a book. Kitap alın. Take for your friends also. Arkadaşlarım için de alın. And that's how our bhajana kriya starts. Bu şekilde bizim bhajana kriyamız başlar. That's how we start to also do some service for Guru Krishna, for Srila Prabhupada and so on. Bu şekilde Guru için, Krishna için ve Srila Prabhupada için bir hizmet yapmaya başladık. As a result of those services, anartha nivritti starts, or purification of the heart. Bu hizmetlerin sonucu olarak da anartha nivritti, yani kalbin temizlenme süreci başlar. Then tato-nishta, nishta comes, stability in devotional service. Sonra tato-nishta, yani adanma hizmetinde sabitlenmemiz ortaya Before gelir. that we had these ups and downs, ups and downs. O noktaya gelmeden önce devamlı bir iniş ve çıkış vardı hayatımızda. But then comes the stage of nishta, which means stability. Ama sonra nishta durumuna geliriz, yani sabitlenmeye başlar. Then comes ruchi, which means taste. Sonra ruchi gelir, bu da tat almak demektir. Then asakti, which means attachment to the holy name, attachment to devotees, attachment to Śrīmad Bhagavatam, to Lord Krishna and so on. Ve sonra da asakti gelir, yani adınanlara, kutsal isme ve Rabbe bağlanmaya başlarız. Then comes bhava, preliminary ecstatic stage of devotional service. Sonra bhava gelir, yani bu huşu durumunun bir önceki aşamasıdır bu. And prema. Ve sonra prema. So, dear devotees, those of you who do not know this verse, you can make a picture and you can find it in your books. I'm sure you can, for sure that this verse is quoted in one of Srila Prabhupada's purpose to Bhagavad Gita. Ve bu kıtayı bilmeyen adamlar fotoğrafını çekebilirler. Eminim ki Bhagavad Gita'nın bir açıklamasında bu kıtadan alıntı yapıyor Srila Prabhupada. At least in the nectar of devotion is there. Kesinlikle adamın nektarında da geçiyor. In upadekṣyanti is also there. Upadekṣyanti'de de var, talimatın nektarında. So therefore I could speak a lot about it. Ve bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyebilirim. But Mataji Krishnamala asked me a question. Ama Mataji Krishnamala bana bir soru sordu. To share some examples of paripraśnena corresponding to each of these levels. Bu farklı aşamalardaki paripraśnaların birer örneğini vermemi istedi. And I would like to share with you some examples. Ve ben de sizinle bazı örnekler paylaşmak Because istiyorum. a kid who is 3 years old, Çünkü 3 yaşındaki bir çocuk, his questions differs from a person who is 20 years old. onun sorularıyla 20 yaşındaki bir delikanlının soruları birbirinden farklıdır. But often we see a phenomenon in devotional service. Ama adamla hizmetinde genel olarak gördüğümüz bir fenomen var. And I know from the first person, from Srila Shivaram Swami Maharaj, that sometimes he's disappointed that the same devotee is asking the same question, more or less, using different words, year after year after year after year. Ve ben kendim ve bana söylediğim bunu birinci elden biliyorum. Srila Shivaram Swami bazen adamların her yıl aynı soruyu biraz değiştirip tekrar sormasından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Seems to be this kid who does not grow. Ve sanki o çocuk hiç büyümüyormuş gibi oluyor. Therefore, we should understand that on different levels of our advancement, there will be different questions. O yüzden de biz bu manevi ilerlememizin farklı aşamalarında farklı sorular ortaya çıkması gerektiğini anlamalıyız. And let's see what are the examples of paripraśnena at the level of trust or the level of Shraddha. Şimdi Shraddha seviyesinde paripraśnena'nın bazı örneklerini görelim. First of all, on that level, we are
something like 5% Krishna conscious, O seviyede biz %5 Krishna bilinçli gibiyiz and 95% we are Maya conscious. ve %95'de Maya bilinçliyiz. Recently we were with devotees in one town in the mountains in Romania. Yakın bir zamanda biz Adananlarla Romanya'da bir dağdaydık. And we were quite tired, and I said to devotees, so dear devotees, let's avoid the central street where on the both sides there are different cafes and different things sold, even vegan things, and everything is very shining and very beautiful and so on. So let's avoid it. Biz biraz yorulmuştuk, o yüzden dedim ki Adananlara biz bu ana caddeden yürümeyelim. Çünkü çok kalabalık ve her iki tarafında da caddenin böyle çok ışıltılı mağazalar vardı, hatta vegan seçenekleri de olan. And the devotee said, yes, yes, Gurudev, we'll avoid it, but we are tired. We'll just walk straight and no diversion, you know, we'll just walk straight. Ha, yani sokaktan geçerken tabii dedi Adananlar, yani Gurudev biz bakmayacağız hiçbir yere, böyle önümüze bakarak gideceğiz çünkü çok yorgunuz zaten. And as soon as we stepped on that street, O cadde ayağımızı basar basmaz. Gurudev, we want some potatoes. We want to offer you some potatoes. We want to offer you some hot tea, Gurudev, because you are cold. And we want to offer you also some ice cream. So Maya immediately diverted our group. And we got stuck for 1.5 hours there. So anyway, it was innocent, it was under the control, but still it's just a funny example how our minds are working. Bu tabii masumca bir örnek, yani her şey kontrol altındaydı ama Maya'nın bizi nasıl ele geçirdiğini gösteriyor. So this is the level of Shraddha. Bu Shraddha seviyesidir. 5% Krishna conscious, 95 they are diverted. Yani %5 Krishna bilinçliysek %95'e dikkatimiz dağılmaya müsait. And let's remember what questions were actual for us on that level when we just came in touch with Gauranga Yoga Center. Bu seviyedeki hangi soruları sorarız? Yani biz Gauranga Yoga Merkezi'ne daha yeni geldik diye. These are just a few examples that I formulated. Bu benim formüle ettiğim birkaç tane örnek. But I'm sure that your formulations or your questions might be much more deeper, much more intelligent, and every one of you can have their own examples of what they felt during that stage. Ve sizin ama sorularınız çok daha derin olabilir, çok daha güzel olabilir. Yani sizin bu aşamadayken sorduğunuz sorular nelerdi, bunları düşünebilirsiniz. But in my mind, definitely there was this question. Ama benim zihnimde kesinlikle bu sorular var. What do I gain and what do I lose if I do practice bhakti? Bhakti'yi pratik edersem ne kazanırım, ne kaybederim? Another question that really bothered me, that if I get involved into that, I should be sure that I'll do it in one lifetime. Otherwise, I'm going to enjoy my senses. No use if I'm not doing it in one lifetime. Don't tell me three lifetimes, 4 lifetimes. It's not about me. Benim için önemli olan bir diğer soru da bu bhaktiyi pratik etmeye başlarsam bu yaşamda onun sonucuna ulaşamayacağım sorusuydu. Çünkü ben öyle 3-4 yaşam boyunca eğer bunu yapacaksam duyu tatminini tercih ederim. And this actually what convinced me in Prabhupada's purpose. That Prabhupada said, one lifetime and the job is done. Benim için Prabhupada'nın açıklamalarında ikna eden şey de bu olmuştu. Prabhupada tek bir yaşam demişti ve her şey sonuna varacak. Another example is how can I get rid of my doubts and that disturb my enthusiasm? Ve nasıl benim hevesimi kaçıran şüphelerden nasıl kurtulabilirim? Shuddhatma Prabhu today, he told us a story about his doubts in the very beginning. Shuddhatma Prabhu bugün bize kendisinin başlangıçta kafasına belirlen şüpheleri Jagannath is Allah. Oh my God. Jagannath Allah'mış, aman Tanrım. What are they smoking there? Oradakiler ne kullanıyorlar? Or another question. Why despite my devotion do I still suffer as a result of my karma? Diğer bir soruda bütün bu adanmışlığıma rağmen neden ben hala karmamın sonuçlarından dolayı çekiyorum? I follow the principles.
Ben ilkeleri takip ediyorum. I chant mantra, maybe not 16 rounds, but still I chant. Ya belki 16 tur değil ama yine de mantra söylüyorum sonuçta. But still the money are not coming, you know. Ama yine de gelmiyor bu paraya. And I get sick. Ve ben yine de hasta oluyorum. And I quarrel with my husband or my wife and so on. Yine de karımla veya kocamla tartışıyorum. Why is this happening? Neden bunların hepsi oluyor? So these are just a few examples of questions that bother us at the level of Shraddha. Bunlar Shraddha seviyesinde bizi rahatsız eden sorulara birkaç örnek. Now, we grow, we advance, we come to the next stage, which is called sadhusanga. Şimdi biz biraz büyüyoruz ve sonraki aşamaya geliyoruz, yani sadhusanga. And at the level of sadhusanga, we are 10% Krishna conscious. Ve biz sadhusanga'da %10 Krishna bilinçliyiz. And 90% Maya conscious. Ve %90'da Maya bilinçliyiz. At least in the beginning stage. En azından başlangıcında. But yet, at that stage, we are interested. Ama bu aşamadayken biraz ilgi duymaya başlıyoruz. Now, there are many devotees in the community. Toplulukta birçok farklı adanan var. And whose association is really beneficial for me. Kiminle birlikte kurarsam bu benim için gerçekten faydalı olacak. Because in the beginning we have this attitude that all the devotees definitely they came from Vaikuntha. Başlangıçta bizim böyle bir fikrimiz oluyor, yani mutlaka bütün adananlar Vaikuntha'dan gelmiş olmalı. We idealize the devotees. Biz biraz adananları idealleştiriyoruz. This is the first extreme. İdealize ediyoruz. And then we fell into another extreme. Bu bir uç, sonra da başka bir uca doğru kayıyoruz. Well, they are not so saintly. O kadar aziz gibi değiller. They have a lot of shorts. Bir sürü hataları And var. there are different levels of devotees. Bir de farklı seviyeler. So, whose association is really beneficial for me? Peki bunun için hangisiyle birlikte kurarsam benim için iyi olacak? Then we understand that it's not about them, it's about you. You are the problem, not they are the problem. Sonra yavaş yavaş problemi sizde olduğunu anlıyorsunuz, onlar da değil. And we start to put the question, what is the right conduct in the association of devotees? Sonra bunu sormaya başlıyoruz. Yani adamların birlikteliğindeyken nasıl davranmam gerekiyor? And there are many prescriptions in the Vaishnava Sadachara about how we should behave as devotees. Ve Vaishnava Sadachara baktığımızda da nasıl adananlara karşı, adananlarla nasıl ilişki kurmalıyız? Bununla ilgili bir sürü Then we confront with another problem. It's not easy to remain in the association of devotees. Sonra başka bir problemle karşılaşıyoruz. Adananların birliklerinde kalmak çok kolay bir şey değil. And I remember when I was the new bhakta and I heard the statement of Srila Prabhupada saying that you should cooperate. Ben daha yeni bir baktaydım ve Srila Prabhupa'nın bu sözünü duymuştum, işbirliği yapmasını And I was thinking, this is absolutely right. Ve ben de öyle düşünüyordum, gerçekten bu çok haklı. Yani why they don't cooperate with me? Neden onlar benimle işbirliği yapmıyorlar? So, we put out the question, how can I serve and cooperate with devotees? Yani biz sonra bu soruyu sormaya başlıyoruz. Ben nasıl adamlara hizmet edebilirim ve onlarla nasıl işbirliği yapabilirim? How can I deepen my relationship with devotees? Ben nasıl adamlarla ilişkilerimi derinleştirebilirim? How can I become like them, like him, like her? Nasıl onun gibi olabilirim? Nasıl diğeri gibi olabilirim? How can I also develop the qualities of a devotee? Ben nasıl bir adanan olmanın özelliklerini geliştirmeye başlayayım? So again, these are just few examples. You may have your own examples. Bunlar sadece birkaç örnek. Sizin de kendi örnekleriniz olabilir. But if you are not putting these questions on the level of sadhusanga, you cannot advance further. Ama yani sadhusanga seviyesindeyken bu soruları sormuyorsanız o zaman daha fazla ilerleyemezsiniz. So then we grow and we come to the stage of bhajana kriya. Sonra biz ilerleriz ve bhajana kriya seviyesine geliriz. And on that level of bhajana kriya, we are 20% Krishna conscious. Ve bhajana kriya seviyesinde biz %20 Krishna bilinçliyiz. And 80% we are Maya conscious. %80'de Maya bilinçliyiz. And at that level, Prabhupada said that at that level we receive initiation. Ve o seviyede Srila Prabhupada diyor ki biz inisiyasyon alırız. But before that's happening, we are putting a important question: who is a real, true, bona fide spiritual master? Ama biz bu sürece girmeden önce şu soruyu sorarız: kim gerçek bir manevi öğretmendir? What is the meaning of initiation? İnisiyasyon anlamı nedir? How can I develop a character of a disciple? Nasıl bir öğrencinin karakterini geliştirir? Öğrenci olma karakteri geliştirir? How can I perform this 9 type of devotional service?
Ben nasıl bu adamla hizmetin 9 sürecini uygulayabilirim? Or how can I practice these 9 processes of devotional service in a proper way, in a right way? Ya da yani bu baktığım 9 sürecini ben nasıl doğru bir şekilde uygulayabilirim? And I want to say the last one is very important. Ve bunu söylemek istiyorum. Sonuncusu çok önemli bir soru. By the way, 80% of these questions were formulated by the things that I heard from Srila Shivaram Swami in a lot of his different seminars. Ve bu soruları aslında Shivaram Swami birçok farklı derslerde söylediklerine dayanarak formüle etti. And the last one I heard from him. Ve sonuncusunu da ondan duydum. How can I perform my seva, my services, this efficiency, which means in Sanskrit cheshta? Ben nasıl hizmetlerini çok daha etkili bir şekilde yapabilirim? Buna da çeşitli deniyor. What a funny example to give you. Bu biraz komik bir örnek olacak. But I'm sure Nrsimha Krishna Prabhu knows this phenomena. When you give a task to a devotee, Eminim Nrsimha Prabhu bu fenomeni biliyordur. Yani bir adamına bir hizmet verdiğinde. and it's done. Ve o yapılmıştır. But it's done 60%. Ama aslında yani o sadece %60 oranda tamamlanmış. Not 100%, Yani 60. %100 değil. And sometimes you are happy even if they are done doing 30% Ve of what you expect. bazen de beklediğinizin %30'unu bile yapsalar mutlu olursunuz. Therefore, at some point comes the question of how efficient I am in what I am doing. O yüzden de bir noktada bu soru ortaya çıkar. Ben yaptığım şeyde ne kadar gerçekten etkiliyim. And Bhakti Rasamrita Sindhu describes this aspect as cheshta, or the form of the service that you are doing. Ve Bhakti Rasamrita Sindhu'da da buna aslında çeşitli deniyor. Yani yaptığınız hizmetin formu. By the way, who gave me yesterday this plate with the cup of the water? Örneğin dün bana bu bardağı ve altındaki tabağı veren kişi kimdi? So, Mataji Chandramala, she put this plate, Mataji Chandramala bu tabağı koymuş. she put the cup, Sonra üzerine bardağı koymuş. and it could be enough. Ve bu yeterli olabilirdi aslında. But she put also a flower. Ama bir de yanına çiçek koymuş. And I immediately appreciated that it's done with love. Ve ben hemen bunu gördüğümde bunun sevgiyle yapıldığını düşünerek buna memnuniyet duydum. She could say, I put the water, that's it, and the job is done. Yani o işte suyu koydum ya, yani işim bitti diye düşünebilirdi. But she put also the flower. Ama çiçeği de koydu. She wanted the service to be perfect. Yani yaptığı hizmetin mükemmel olmasını istedi. Not just mission accomplished, but mission accomplished in a nice way. Sadece görevi tamamlamak değil yani, bunu hoş bir şekilde yapmak istedi. So therefore we as devotees in our services, we have to think not only about how to do things, but how to do them in a beautiful way, in a wonderful way. Bizim de adananlı olarak bir şey sadece yapmayı, bitirmeyi değil, onu nasıl güzel bir şekilde, hoş bir şekilde yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. But it also should be done with the proper internal mood of devotion, which is called bhava. Ama bu aynı zamanda da içeride de uygun bir ruh haliyle, yani bhavayla yapılmalı. When these two questions preoccupy us, cheshta and bhava, then we advance from the level of bhajana kriya to the next level. Biz bu çeşitli ve bhava sorularını sorduğumuzda bhajana kriya'dan bir sonraki aşamaya geçebiliriz. And we go to the level of anartha nivritti. Ve sonra da anartha nivritti seviyesine gelmiş oluruz. By the way, I want to say this is the most difficult one, the most tough one. Bu sırada bunu da söylemek istiyorum. Bu aşamalar içinde en zor olan. We can get stuck here for 20 years or 30 years even. Biz bu aşamada 20 yıl, 30 yıl kalabiliriz. And if there will be no paripraśnena, no praṇipātena, and no sevayā, you can remain even many lifetimes there. Eğer paripraśnena, praṇipātena ve sevayā yoksa siz birçok yaşam boyunca da bu aşamada kalabilirsiniz. This one is the most painful one. Bu bütün bu aşamalar içinde en acı verici olandır. It can be passed only by the guidance of superior Vaishnava devotees, by their anugatya, which means guidance. Yani bu ancak bizden ileri olan Vaishnavaların rehberliğiyle, anugatyasıyla geçilmesi mümkün olan. And the next thing is that you are 34% Krishna conscious. Burada da %34 oranında Krishna bilinçlisinizdir. And you almost look like a devotee. Ve neredeyse bir adanan gibi görünmektesiniz. But 66% you are affected by Maya. Ama %66 Maya'nın etkisi altındasınız. Therefore sometimes you, I don't know, you are distributing books, you are doing puja, this and that.
Yani siz mesela kitap dağıtırsınız ya da proje yapıyorsunuzdur. And then during the Ekadashi you just get angry and you shout at some devotees. Ama sonra Ekadashi sırasında sinirlenirsiniz ve bir adamına bağırmaya başlarsınız. And devotees don't understand. He's a devotee. How can he behave like that? Ve diğer adamlar da bunu anlamakta güçlük çekerler. O bir adamdan nasıl böyle davranabiliyor? So these are just a few aspects of what's happening on the level of anartha-nivritti. Bu anartha-nivritti seviyesinde neler olduğuna dair bunun birkaç boyutu. And on the beginning level of anartha-nivritti, devotees are even not aware that they have a problem with their anarthas. Anartha-nivritti'nin başlangıç seviyesindeyken de adamların anartalarından haberleri yoktur. They think that others have anarthas and that's their problem, not mine. Çoğu zaman da diğerlerinin anartaları olduğunu düşünürler ve Finally, because of the guidance of devotees, we start to realize, no, we have a problem. Ama adamların rehberliği sayesinde sonunda biz bunu fark ederiz. Hayır, bende bir problem. And that's how the process of anartha-nivritti starts. Bu şekilde anartha-nivritti süreci aslında başlıyor. Anartha means impurities. Anartha, saf olmayan unsurlar demektir. And nivritti means conscious overcoming it. Nivritti de bilinçli bir şekilde bunlardan kurtulmak, bunları aşmak aslında. And we put the question, what is the root of anarthas and how to get rid of them? Ve burada biz bu soruyu sorarız. Yani anartaların kökü ne ve ben bunlardan nasıl kurtulabilirim? And there are different answers. Buna da verilebilecek olan farklı cevaplar vardır. Lust is the root of anarthas. Şehvet anartaların kaynağı köküdür. Pride is the root of anarthas. Gurur yine anartaların köküdür. In different cases, maybe different reasons. Farklı durumlarda farklı nedenler olabilir, kökler olabilir. And we should understand, in my case, what is the root of my anarthas. Ve bizim bunu anlamamız gerekli. Benim durumumda, benim anartam neden kaynaklanıyor? Then, what character traits of mine that I do need to improve? Ve hangi karakter özelliklerimi benim geliştirmem gerekiyor? What qualities should I develop that will make me dear to the Lord and to the spiritual master and to the Vaishnavas? Ben Radha, manevi öğretmene, Vaishnavalar için, Radha için ve manevi öğretmen için değerli olabilmek için hangi özellikleri geliştirmeliyim? So this question when appeared, it really is a sign of advancement that I want to advance. Ve bu gerçekten ilerlemenin bir işareti eğer böyle bir soru sormaya başladıysa. And usually the answer is that humility, this is the king of all qualities. Genelde bunun cevabı alçak gönüllülüktür. Özelliklerin kralıdır. We are asking what is true humility? O zaman da gerçek alçak gönüllülük ne diye sorarız. Not just false external humility. Prabhu, Mataji, Haribol. Sadece bu sahte ve dışsal olan alçak gönüllülük değil. Prabhu, Mataji. And then Vishnu Shakti Prabhu is coming and saying, can you help and wash the pots? Ve sonra Vishnu Shakti Prabhu gelir ve der ki, yani biraz yardım edebilir misin tencereleri And yıkamak? they're saying, Vishnu Shakti Prabhu, I'm sorry, but I have to change my rounds. I'm so hungry. Yani üzgünüm Vishnu Shakti Prabhu ama ben turlarımı yapmalıyım, ben çok alçak gönüllüyüm. So we start to put questions. What is real humility? What is false humility? Biz bu soruyu sormaya başladık. Gerçek alçak gönüllülük ne? Sahte olan alçak gönüllülük. What is favorable, anukul, and unfavorable, practical for my bhakti? Ve benim bhaktim için yani uygun olan şeyler nelerdir? Anukul ve uygun olmayan şeyler, pratikul nelerdir? Mainly, all of these questions Temelde bütün bu sorular on the level of anartha-nivritti, hepsi anartha-nivritti seviyesindedir. as Guru Maharaj is saying, Yani Guru Maharaj bu şekilde söylüyor. it can be, how to say, compressed. It can be compressed to one question. Bunların hepsi tek bir soruya indirgenebilir. How can I get rid of the influence of the mode of ignorance and passion? Ben nasıl cehaletin ve ihtirasın etkisinden kurtulacağım? Anartha-nivritti means fighting with the modes of nature. Anartha-nivritti demek aslında madde doğal halleriyle savaşmak demek. And establishing a task that I want to cultivate mode of goodness. Ve kendimize böyle bir hedef belirlemektir. Ben erdem halini geliştirmek istiyorum. So then a devotee advances further. Ve sonra bir adanan ilerler. Again, it may take 30 years, 3 years, it may take. Bhaktivinoda Thakur says that by chanting Namabas, you overcome anarthas in 2 weeks. Ve bu 3 yıl olabilir, 30 yıl olabilir. Bhaktivinoda Thakur diyor ki, Namabas yaparak siz 2 haftada
paslaşabilirsiniz, anahtardan kurtulabilirsiniz. But he explained how you should chant. Ama o bizim nasıl söylememiz gerektiğini açıklar. Every morning you cover your head with a chadar. Her sabah kafamızı böyle bir örtüyle örtmeliyiz. You sit straight. Dik bir şekilde oturmalıyız. You look at the deities. Murtilere bakıyor olmalıyız. You don't sleep. Uyumamalıyız. And you chant straight forward 64 rounds. Ve hiç durmadan da For one seat. bir kere oturduğumuzda hiç kalkmadan 64 tur yapmalıyız. In 2 weeks, no lust, no anger, no envy, nothing. Ve 2 hafta içinde şehvetten de, gururdan da, hasetten de bir izin almaz. Perhaps we should try it. Belki de denemeliyiz. Okay, so then after 3 years, 3 lifetimes, I don't know, it depends. We advance further to this stage of nishta. Ve bu 3 yıl olabilir, 3 yaşam olabilir. Yani ama bir süre sonra biz bir sonraki aşamaya geçeriz. Yani nişta seviyesine. And nishta means steadiness. Nişta da kararlı olmak ya da sabitlenmek demektir. And on that level, we are 50% Krishna conscious and 50% affected by the modes. We are Maya conscious. Ve bu seviyedeyken de biz %50 Krishna bilinçli hale gelmişizdir. %50 de maddi doğadan etkilenmekteyizdir. Maya bilinçliyiz. And on the level of nishta, a devotee is asking himself. Ve nişta seviyesinde de bir adına kendisine şunları sorar. You know, this phenomena in the, maybe not in Turkey, but in other places, I saw a phenomena. Belki Türkiye'de değil ama başka yerlerde bunu gördüm. Böyle bir fenomen var. Which is called easy journey to other temples. Bu da diğer tapınaklara kolay yolculuk. You understand what it's about? Evet. Today I'm serving in this temple. Ben bugün bu tapınakta hizmet ediyorum. Tomorrow I'm serving in that temple. Yarın başka bir tapınakta hizmet Let me ediyorum. preach in Africa. Gideyim Afrika'da biraz Krishna'nın Let izini me preach in anlatayım. Antarctica. Gideyim Antarktika'da biraz da And let me yapayım. go to India. Sonra Hindistan'a gideyim. And Bhaktivedanta Maharaj is calling such devotees festival devotees. Bhaktivedanta Maharaj bu tür adananlar için festival adananları. There is another kind, it's called Sunday devotees. Bir diğer türü de var. Bunlar da pazar adananları. On Sundays they're saintly. Onlar pazar günleri çok aziz gibi oluyorlar. They're very devoted, but Monday, Tuesday, and so on, they're Maya devotees. O zaman çok adanmış oluyor ama pazartesi, salı, çarşamba Maya'ya teslim oluyor. So we have to deal with this tendency of changing places, changing something, changing my wife, changing my husband, changing the place where I'm serving. Stane sthitam, stay in one place and dedicate yourself to Shravana Kirtana. Bizim bu eğilimden kurtulmamız gerekiyor. Devamlı bir yer değiştirmek, bir şeyleri değiştirmek, karımızı veya kocamızı değiştirmek. Yani bizim bir yerde kalmamız gerekiyor. So the question is, what is my praṇipātena? Buradaki soru da bu. Benim praṇipātena neresi? Praṇipātena means the place given to you by your spiritual master. Manevinin size verdiği yer anlamına gelir. Praṇipātena. And this is the place, you like it, you don't like it. Ve bunu sevin ya da sevmeyin. It's beautiful there, it's not beautiful there. Orası güzel bir yer olabilir, olmayabilir. People are nice or not nice. İnsanlar belki hoş davranıyor olabilirler, olmayabilirler. The weather is good or not good. Belki iklim koşulları iyidir ya da değildir. But the spiritual master said, please remain in that community, serve the community, serve the authorities there, help the devotees preach there, and you'll attain siddhi, you'll attain perfection. Ama manevi öğretmen size der ki orada kal ve orada hizmet et, oradaki topluluğa hizmet et, oradaki tapınak başkanına, otoritelere hizmet et. Ve bu şekilde sen siddhiye yani manevi yaşamında mükemmelliğe ulaşacaksın. Then, how can I become more useful and effective in serving Srila Prabhupada's mission? Ve ben Srila Prabhupāda'nın misyonuna hizmet etme konusunda nasıl daha faydalı bir hale ve nasıl daha efektif bir hale gelebilirim? How can I avoid committing 10 offenses of the holy name? Ve ben nasıl 10 kabahati işlemekten kaçınabilirim? I put it in my own life. It's not just theoretically, but in my case, how it is working. Yani bu teorik olarak değil, kendi yaşamda ben bunu nasıl yapabilirim? This one I got from Guru Maharaj. How can I really become a devotee, not just look like a devotee? Bunu da Guru Maharaj'dan aldım. Ben nasıl gerçekten bir adana olabilirim ve bir adana gibi görünmeyebilirim sanki. The whole story about Achyutananda from the Shuddha Bhakti Chintamani, it's about this topic. Ve şurada
Açıklamalı'daki Açıklanamlı'nın hikayesi tam olarak bununla ilgili. How can I improve my chanting of the holy names and Gayatri mantras? Ben nasıl bu sayesinde söylerken ve Gayatri mantralarını söylerken bunu daha iyi bir şekilde yapabilirim? What are the meanings of Gayatri mantras? Bu Gayatri mantralarının anlamı ne? How can I chant them with my heart, not just as a formality? Ben nasıl onu gerçekten kalpten söyleyebilirim, bir formalite olarak değil? How to develop stability in my sadhana seva, not only at the level of my body, but also on the level of involving my mind? Ben nasıl sadhanamda ve sevamda daha stabil bir hale gelebilirim ve sadece bedensel düzeyde değil, aynı zamanda zihnimi de kapsayacak şekilde bunu nasıl yapabilirim? The last one is also from Srila Sridhar Swami. Sonuncusu da Srila Sridhar. So in other words, how can I practice bhakti in sattva guna? This is what it's about at the level of nishta. Yani bhaktiyi nasıl ben sattva gunada yapabilirim? Aslında nishta seviyesi bununla ilgilidir. The devotees, we have 3 more. You should survive them, okay? We'll end today. 3 tane daha var. Onları dayanabilirseniz bugünü bitireceğiz. So now we advance further and we came to the level of ruchi. Ve şimdi biraz daha ilerliyoruz ve ruchi seviyesine geliyoruz. At the level of ruchi, one already is 60% Krishna conscious and 40% still Maya conscious. Ve ruchi seviyesine geldiğinde bir kişi, bir adına %60 Krishna bilinçli olmuştur ve %40 Maya bilinçli. And we can talk a lot about what ruchi is. Ve biz ruchi'nin ne olduğu ile ilgili çok fazla konuşabiliriz. There is ruchi for the form and there is ruchi for the essence. Form için olan ruchi vardır, bir de bir şeyin özünü For example, often devotees are attached to kirtan. Örneğin çoğu zaman adınanlar kirtana bağlılık duyarlar. Who is attached to kirtan? Very nice. But if, for example, in that kirtan there will be no harmonium, bu güzel ama kirtana bağlı olanlar kimler? Bu güzel ama ya peki harmoni yoksa o kirtanda? there may be karatas and even maybe a mridanga. Belki karatan ve mridanga vardır. But the voice of the devotee that is leading the kirtan will be horrible. Ama kirtanı yönlendiren, söyleyen kişinin sesi çok kötü olabilir. Are you going to participate in that kirtan or you will go down to chant your rounds or take some prasadam? Siz o kirtana katılır mısınız yoksa aşağı inip japanınızı yapar ya da prasadam mı onurlandırırsınız? To train his devotees, Bhaktisiddhanta Saraswati intentionally was singing out of tune, out of rhythm. Ve kendi adananların öğrencilerini eğitmek için Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur özellikle yani akor dışı detone bir şekilde söylüyor. Once Srila Prabhupada saw how his Mahaprasadam was distributed to his disciples. Bir keresinde Srila Prabhupada onun Mahaprasadam'ın nasıl adınanlara dağıtıldığını görmüştü. And disciples were picky. Ve öğrenciler de böyle çok seçici davranıyorlardı. Give me please this piece of paneer. Give me please this piece of halava. Lütfen bana oradaki halavayı ver. Give me please this tulasi. Bana şu tulasiyi ver. And Prabhupada asked Shrutakirti to come in. Ve Srila Prabhupa'nın Shrutakirti'den gelmesini istedi. He took that bowl of Mahaprasadam and mashed everything. Ve o Mahaprasadam tabağına alıp her şeyi karıştırdı. And Shrutakirti was trying to distribute this Mahaprasadam. Ve sonra Shrutakirti onu dağıtmaya çalışıyordu. And devotees were saying, sorry. Why? Because there was a ruchi for the taste, not the ruchi for the substance of Mahaprasadam. Çünkü oradaki tat, yani tadı için duyulan bir ruchi vardı ama onun özüne o ruchi gelişmemişti. But anyway, on that level of ruchi, we start to think, what are the books and prayers that enhance my taste for sadhana, seva, and internal meditation? Ama o ruchi seviyesinde biz şu soruyu sormaya başlarız. Benim sadhanam, sevam ve içsel meditasyonumu, içsel meditasyon için duyduğum tadı arttıracak olan kitaplar nelerdir, dualar nelerdir? What is pure anyabilashta shunya bhakti? Saf anyabilashta shunya bhakti nedir? What are the books on raganuga and spontaneous devotional service that I can and I should study? Raganuga ve doğaçlama, spontane adanma hizmetiyle ilgili olan ve benim çalışabileceğim kitaplar nelerdir? And again, it's about internal mood. Yine bu
içsel ruh halinizle ilgili. How to develop constancy in my bhajana, not only at the level of seva performed by body, but also on the level of the heart. Ve ben bacanımdaki sürekliliği sadece bedenimle gerçekleştirdiğim seva seviyesinde değil de gerçekten kalp seviyesinde de nasıl geliştirebilirim? So these are the questions that are bothering devotees on that level. Ve bu seviyedeki adananlar da bu sorularla meşguldür. And when he or she is advancing, she is coming to the 7th level. Ve o ilerlediğinde 7. aşamaya gelir. It might sound theoretical for most of us now, this stage, for example, of asakti, even the ruchi is quite theoretical for us. But it's good to know, it's good to listen about it, because sometime we will come there and we should know what it will be about. Belki bu seviye, asakti seviyesindeki bu sorular bize teorik gelebilir. Hatta ruchi seviyesi için de bunu söyleyebiliriz. Ama yine de bu soruları bilmek bizim için önemlidir. Çünkü bizim ulaşmak istediğimiz nokta ve burası ve biz bir gün buraya geleceğiz. And on the level of asakti, a devotee is already 70% Krishna conscious and 30% Maya conscious. Asakti seviyesinde de bir adanan %70 Krishna bilinçlidir, %30 ise hala Maya'nın etkisindedir. And the question will be which Krishna Leelas or Goswami Charitra Anushīlalas and mantra upasana prayers are relevant for me. I will explain. Buradaki soru da şudur, yani hangi Krishna lilaları, hangi Goswami Charitra Anushīlanaları, hangi mantra upasana duaları benim için geçerli? So what are the Krishna Leelas that I should hear in order to nourish my bhava, my mood of devotion? Benim bhavamı, yani benim adamla hizmet yapma ruh halimi hangi Krishna lilaları destekleyecek? Goswami Charitra Anushīlana means what are the biographies of different saints that are relevant for me in order to nourish my advancement. Ve Goswami Charitra Anushīlanalarda hangi Goswamilerin biyografileri, yaşam öyküleri benim bu bhavamı besleyecek olan? And mantra upasana means what are the prayers, what are the shlokas that I should learn and meditate upon again in order to advance. Yine ilerlemek için hangi dualara, hangi mantra upasanalara ben yönelmeliyim? Hangileri beni besleyebilir? Yine bunu sorarım. Nrsimha Krishna Prabhu told me how he once sat in the temple room with Guru Maharaj. He was chanting and he was sitting behind somewhere. Bir keresinde Nrsimha Krishna Prabhu nasıl tapınakta kendisinin japa yaparken Guru Maharaj'la çok yakın olduğundan bahsetmişti. I also had an opportunity like this once. Bir keresinde benim de böyle bir fırsatım olmuştu. Guru Maharaj was looking at a small notebook. He was staying before the altar. He was keeping his japa mala in one hand and this notebook in another. Ve Guru Maharaj da hemen altarın önünde duruyordu ve bir elinde japası vardı, diğer elinde de küçük bir not defteri vardı. And from time to time he was looking and saying some prayers, some mantras. Ve zaman zaman da o deftere bakıp bazı dualar söylüyordu. And I became very curious and I came from behind and said, Guru Maharaj, what is this notebook? Ben çok meraklandım ve arkasından yaklaşıp Guru Maharaj bu defterde neler var dedim. And he said, this is my shloka and prayers notebook. Bu benim shloka ve dualardan oluşan defterim. I said, what shlokas are you reciting? Ve ben dedim ki hangi shlokaları söylüyorsun? And he said different shlokas, mainly from Srila Rupa Goswami. Ve farklı shlokalar dedi ama genelde Srila Rupa Goswami'den And I bunlar. said, Guru Maharaj, are there any shlokas for me to recite? Ve dedim ki Guru Maharaj benim söyleyebileceğim shlokalar da var mı And içlerinde? very seriously he said yes, O da dedi ki çok ciddi bir şekilde evet. especially one of them. Özellikle de bir tane işte. Trinada Pisunichana. And like a dog who is putting his tail underneath, I kind of like went back and sat at my place and continued chanting. Kuyruğun ağzına sıkıştıran bir köpek yavrusu gibi ben orada saklayasına gidip yerime oturup japama devam ettim. Okay, so you see other questions here. How to? Burada diğer soruları da görüyorsunuz. This also I heard from Guru Maharaj. Bu soruyu da Guru Maharaj'dan duymuştum. How to overcome attachment to sadhana and how I can develop a deep attachment to sadhaniya or the goal of my sadhana. Nasıl sadhanama duyduğumdan, sadhanama karşı geliştirdiğim bağlılığı aşabilirim ve ben nasıl sadhaniyaya yani sadhanamın amacına derin bir bağlılık geliştirebilirim? We may be attached to just to the process, but don't understand where it is leading us. Belki biz o sürece çok bağlanmış
Who is my Svajatiya Sadhu Sangha? Kim benim Svajatiya Sadhu Sangam? Means like-minded devotees. Yani benimle aynı zihin yapısında olan adamlar kimler? It's a whole topic. Who is a like-minded devotee? Yani bu da çok büyük bir konu aslında. Nasıl yani bu aynı zihin yapısında olan adamlar kimdir konusu. And this one I messed out. I'm sorry, I was in a rush this morning. And the last one. Sonuncusu da şöyle. Bu biraz karışık olmuş. Biraz acele ettim çünkü yazarken. I don't remember what I wanted to say with it. Bununla ne söylemek istediğimi şimdi hatırlamıyorum. Perhaps it was what was my specific service to Vaishnava sadhus, Chaitanya Mahaprabhu, and to Radha Krishna and their associates. Buradaki soru da şuydu. Benim Vaishnava sadhularına, Shri Chaitanya Mahaprabhu'ya, Radha Krishna'ya ve onların birlikteliğinde olan I'm kişilere attached to them and what I'm giving to them. karşı esas hizmetim ne olacak? Ben onlara karşı bağlanmış durumdayım. O benim onlara vereceğim şey ne olacak? So finally, after that, again, it may take lifetimes, who knows, but we are supposed to come to the stage of bhava. Evet, yani belki bu birçok yaşam olabilir ama bundan sonra bizim gelmemiz gereken aşama bhava aşaması. And at the level of bhava, a devotee, he becomes 99% Krishna conscious. Bhava seviyesinde de bir adından %99 Krishna bilinçli oluyor. And only 1% influenced by Maya. Ve Maya'nın etkisi de sadece %1 oranında kalır. Srila Prabhupada said, this is the level you should attain in order to go back home, back to Godhead. Ve Srila Prabhupada da Tanrı Yüce Şahsı'na geri dönmek için ulaşmak gereken aşama bu demişti. And a natural question on that level would be, who is my rasa vartma pradashika gurus? Ve bu seviyeye geldiğimizde soracağımız doğal bir soru da bu olacaktır. We know Raga, we know Vartma Pradashika Guru is the one who is showing you the way, yes? Yani Rasa Vartma Pradashika Guru kim olacak diye soracağızdır. Bunun anlamında bana yol gösteren Guru kim olacak? But here is Rasa, who is showing you the way to the Rasa. Yani aslında Vartma Pradashika Guru yol gösteren Guru demek ama burada Rasa kelimesini görüyoruz. Yani hangi rasayı takip etmem gerektiğini gösteren kişi kim olacak? What practices stimulate my ecstatic love to divine couple? Hangi pratikler bu ilahi çifte duyacağım ekstatik aşkı uyandıracaktır? Are there any of you who try to practice Ashtakaliya Smarana? Burada Ashtakaliya Smarana'yı deneyen kimse oldu mu? You are lucky because you did not try to do an artificial thing which is not relevant for you. Bu konuda şanslısınız çünkü sizin için geçerli olmayan yapay bir şey denememiş oldunuz. It means to remember, Krishna's day is divided into 8 parts. Biliyoruz ki Krishna'nın günü 8 bölüme ayrılıyor. And according to those parts, you are meditating and you are praying to Him. Ve o bölümlere bağlı olarak da siz o zaman dilimlerine meditasyon yapıyorsunuz ve buna uygun şekilde dua ediyorsunuz. Some devotees, they prematurely start to do it. Ve bazı adamlar da henüz o seviyeye ulaşmadan, olgunlaşmadan bunu yapmaya çalışıyorlar. Anyway, what is my Swarupa and who are the eternal associates of the Lord under whose guidance I should perform my Raganuga sadhana? Diğer soruda benim Swarupam ne? Ve benim Raganuga sadhanamı gerçekleştireceğim Rabbin ebedi birliktelikleri kimler? Ben kimin rehberliğinde yapmalıyım? How do I find the balance of my service in my sadaka, deka, and siddha deha, my spiritual body? Ben nasıl sadaka deha ve siddha deha arasında, yani buradaki hizmetlerim arasındaki dengeyi bulabilirim. And finally, we came to the last stage, which is called prema. Ve nihai olarak da son aşamaya gelmiş olacağız. Bu da prema aşaması. And on the level of prema, a devotee is 100% Krishna conscious. Ve prema seviyesinde de bir adanan %100 Krishna bilinçli hale gelir. And sorry again for the mistakes, I was in a rush, but there is only one question. Ve burada tek bir soru vardır. When and where the divine couple of Shri Radha Shyama are meeting tonight in the kunjas of Vrindavana, so that they can come and serve them under the direction of Rupa and Rati Manjari. This is not my idea, it's also from Guru Maharaj. Shri Radha Shyama ilahi çifti bu akşam nerede ve ne zaman buluşuyorlar? Yani Vrindava'nın hangi kunjlarında buluşuyorlar? Ki ben oraya gidip Rupa ve Rati Manjari'nin rehberliğinde onlara hizmet edebileyim.
So I gave you the examples of different questions that should bother us on different levels of our spiritual advancement. Bu da benim sorum değildi, yine Gurmaharaç'ın sorusuydu. Burada da biz farklı, bu vaktinin farklı aşamalarında soracak farklı soruları görmüş olduk. And if year after year after year we are interested only in how can I learn to follow the four regulative principles. Ve biz her yıl bunu soruyorsak kendimize dört düzenleyiciyi ki nasıl takip edebilirim diye. How can I learn not to quarrel and not to envy other devotees? Ben nasıl diğer adananlarla tartışmamayı ve onlara karşı kıskançlık duymamayı öğrenebilirim diye How düşünüyorum. can I learn renouncing computer games? Ben nasıl bilgisayar oyunlarından vazgeçebilirim diye düşünüyorum. Then this clearly says that we are still stuck on one level and we are not advancing. Bu da bizim bir seviyede takılı kaldığımızı gösteriyor kesinlikle ve ilerleyemediğimizi. For that reason, paripraśnena is very, very important. Bu nedenle de paripraśnena çok çok önemlidir. And dear devotees, we could talk a lot of other topics Çok farklı konu üzerinde çok konuşabilirdik sevgili hanımlar. about the mood, about the etiquette, about the proper form of inquiry. Bu soru sormanın uygun hali ne olduğu, uygun şekli nedir, yani bunun But etiketi nedir? I covered this subject during the Bhakti Camp seminar. You can listen to the recordings. Ama dediğim gibi daha önce ben bu semineri Bhakti Kampüsü'ne vermiştim YouTube kanalımızda. And I'd like to thank you very much. I am sorry that it took a long time, but I wanted to cover this time, cover everything. Özür dilerim, biraz uzun sürdü ama bu sefer bütün bunları bitirmek istedim, bütün konuları konuşmak istedim. Mr. Krishna Prabhu, Mataji Krishna has a question. Should I reply? Yeah. Okay, then I'll write this question and we'll finish. Ramika Krishna Mataji'nin bir sorusu var. Nisma Krishna Prabhu'nun cevaplayabilir miyim? Evet. Soru değil, sadece bu hani ekranda gördüğünüz şeyleri bizimle paylaşabilir rica edecektim. It wasn't a question, but she just asked whether it will be proper for you to share with us this slide. Yeah, I'll give you a discount for that. Evet, eminim yapabilirim bunu. Yeah, I can give it on a flash drive. I can give it to you or send to you, Mr. Krishna Prabhu. And sure, he'll share with you. Yeah, I'll give you all these PowerPoints. I'll give it to you. Evet, bütün bu PowerPoint sunumlarını Nisma Krishna Prabhu'ya verebilirim. O da sizinle paylaşabilirim. Just remind me tomorrow. Sadece bana yarın hatırlatın. Okay, because perhaps I'll do some modification for the tomorrow's slides, and then you'll have the modified already. Çünkü belki yarın sunumu üzerine bir değişiklik yapabilirim. Ondan sonra hepsini verebiliriz. Okay, devotees, thank you so much. Srila Prabhupada ki Jai. Çok teşekkürler. Radha Srimad Bhagavad Gita ki Jai. His Grace Radha Govinda Prabhu ki Govinda ki Jai. See you tomorrow. Sharupa Devi Dasi ki Jai.